Kipsel gerçekçilik, namı diğer model realizm, 20. yüzyılın en kışkırtıcı, en cüretkar ve sınırları en çok zorlayan felsefi duruşlarından biri olarak karşımıza çıkar. Ünlü filozof David Lewis tarafından öne sürülen ve savunulan bu düşünce, bizzat gerçekliğin doğası hakkında son derece cesur bir iddiada bulunur. Bu temel tez, var olabilecek tüm olası dünyaların, tıpkı içinde yaşadığımız şu anki güncel dünyamız kadar gerçek olduğunu öne sürer. Onlar, tıpkı bizim evrenimizin var olduğu şekilde, aynı somutlukta var olan fiziksel evrenlerdir. Bu dünyalar, zihnimizdeki soyut fikirler, dilsel yapılar, kelime oyunları veya salt matematiksel modeller değildir. Onlar, gerçekliği baştan başa dolduran, uzamsal olarak genişleyen ve kendi içlerinde nedensel olarak birbirine bağlı olan hakiki fiziksel sistemlerdir. Bu felsefi konum, aslında kipsel mantıktaki bir takım karmaşık teknik sorunları çözmeye yönelik son derece doğrudan ve samimi bir çabadan doğmuştur. Kipsel mantık, neyin zorunlu olarak doğru olması gerektiği ile neyin yalnızca doğru olabileceği arasındaki ince farkı sorgulayarak zorunluluk ve olasılık kavramları ile ilgilenir. Lewis, kipsel iddiaları, olası dünyalar üzerinden yapılan niceliksel ifadeler olarak ele almanın, felsefeye daha önce eşi benzeri görülmemiş bir açıklayıcı güç sağladığını fark etti. Ancak bu dünyaların mecazi veya metaforik olarak değil, kelimenin tam anlamıyla ve somut bir biçimde ele alınması gerektiğinde ısrar etti. Lewis, bu iddiayı ilk kez 1960'larda ortaya attığında, dönemin çoğu filozofu bunu tamamen saçma ve akıl dışı bulmuştu. Sonsuz sayıdaki somut evrenler hakkındaki bu duruşuna verilen standart tepki, felsefe çevrelerinde meşhur olan şaşkınlık ve inançsızlık dolu bakışlar olmuştu. Zihnimiz, kendi dünyamızın sınırlarını aşıp bu sonsuz olasılıklar denizine açılırken, varoluşun ağırlığını hafifletecek derin bir tefekküre ihtiyaç duyarız. Eğer siz de bu felsefi yolculukta zihninizi genişletirken içsel bir sükûnet arıyorsanız, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilir ve bu sonsuz evrenler arasında huzurlu bir mola vermek için Dinginlik kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi Lewis'in bu devasa zihinsel inşasına geri dönelim. Bütün o inançsız bakışlara rağmen Lewis, 2001 yılındaki ölümüne dek kipsel gerçekçiliği büyük bir tutkuyla ve sarsılmaz bir mantıkla savundu. Onun bu kararlı savunması, teorisinin aksi takdirde çözülemeyecek kadar inatçı ve karmaşık felsefi sorunları nasıl zarifçe çözdüğünü göstermesine dayanıyordu. Kipsel gerçekçiliği tam anlamıyla kavramak, hem onun arkasındaki teknik motivasyonları hem de ontolojik, yani varlık felsefesine dair taahhütlerini derinlemesine anlamayı gerektirir. Bu görüş, nedensellik, doğa yasaları ve karşı olgusal akıl yürütme, yani olaylar farklı gelişseydi ne olacağına dair düşünme biçimlerimiz hakkındaki sorularla derinden bağlantılıdır. Aynı zamanda özellikler, önermeler ve gerçekliğin en temel yapısı hakkındaki büyük felsefi tartışmalarla da kesişir. Kipsel gerçekçiliğin temel tezini oluşturan 1. bölüm, bu düşüncenin kalbini anlamamız için birbiriyle derinden bağlantılı 5 ana öğretiden oluşur. 1. öğretiye göre, olası dünyalar, kurgular veya işe yarar soyutlamalar olarak değil, hakiki varlıklar olarak mevcuttur. Lewis, varoluşun tek anlamlı olması gerektiğinde, yani var olmanın yalnızca tek bir anlamı olduğunda ısrar etti. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Bu ikisi arasında kalan, yarı var olma gibi ara bir metafiziksel statü kesinlikle mevcut olamaz. Olası dünyalar, tıpkı odanızdaki masaların veya atomların etrafında dönen elektronların var olduğu anlamda tam olarak aynı somutlukta var olurlar. Bu duruş, olası dünyaları sayılar veya matematiksel kümeler gibi soyut nesneler olarak ele alan tüm görüşleri kökten reddeder. 2. öğreti, olası dünyaların teknik metafiziksel anlamda soyut değil, somut varlıklar olduğunu belirtir. Somutluk, uzay ve zaman içinde bir konuma sahip olmayı ve parçalar arasında nedensel bağlantılar barındırmayı ifade eder. Sayılar gibi soyut nesnelerin uzayda bir konumu yoktur
ve hiçbir nedensel ilişkiye katılmazlar. Bir sayı bir nesneyi itemez veya çekemez. Ancak somut nesneler uzayda yer kaplar, zaman içinde varlıklarını sürdürür ve diğer somut varlıklarla nedensel etkileşime girerler. Her bir olası dünya, somut fiziksel nesneler içeren, maksimum düzeyde birbirine bağlı, uzamsal ve zamansal bir bölgedir. Tıpkı bizim dünyamızı doldurdukları gibi, yıldızlar, gezegenler, canlı organizmalar ve atomlar bu dünyaları da doldurur. Bu dünyalar, fiziksel yasalar tarafından yönetilen hakiki madde ve enerji içerirler. Onlar sadece dilsel betimlemeler, önerme kümeleri veya zihnimizin yarattığı psikolojik yapılar değildir. Üçüncü öğreti, olası dünyaların daha temel bileşenlere indirgenemeyecek kadar temel ve indirgenemez varlıklar olduğunu öne sürer. Bu, olası dünyaları zorunluluk veya olasılık gibi kipsel kavramları kullanarak tanımlayamayacağımız anlamına gelir. Lewis, Kipliğin, kipsel olmayan somut gerçekler tarafından açıklandığı indirgemeci bir analiz arayışındaydı. Eğer olası dünyaları kipsel terimler kullanarak tanımlasaydık, kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibi döngüsel ve totolojik açıklamalar yaratmış olurduk. Asıl amaç, kipsel ifadeleri yalnızca neyin var olduğuna dair tamamen uzamsal ve somut bir dile çevirmekti. Bu somut dil, yalnızca doğruluk işlevsel bağlaçları ve var olan nesneler üzerindeki nicelik belirleyicileri kullanır. Lewis, zorunluluk veya olasılık gibi ilkel kipsel operatörleri temel metafiziksel resmimizden tamamen silip atmak istedi. Bunun yerine zorunluluk kavramı basitçe tüm dünyalarda doğru olmak anlamına gelirken, olasılık kavramı en azından bazı dünyalarda doğru olmak anlamına gelir. Bu felsefi indirgeme ancak dünyaların kendileri kipsel olmayan, somut ve bağımsız varlıklarsa işe yarar. Dördüncü öğreti, güncelliğin, yani bizim gerçeklik dediğimiz şeyin dizinsel bir kavram olduğunu belirtir. Bu, güncel teriminin tıpkı burada veya şimdi kelimeleri gibi işlev gördüğü anlamına gelir. Ben kendi dünyamı güncel veya gerçek olarak adlandırdığımda, onun için herhangi bir üstün metafiziksel ayrıcalık iddia etmeden, yalnızca onun benim içinde yaşadığın dünya olduğunu belirtmiş olurum. Tıpkı şu an bulunduğum konuma, oraya evrensel bir merkezilik atfetmeden burada demem gibi. Her olası dünya, kendi sakinlerinin bakış açısından günceldir ve gerçektir. Hiçbir dünya, onu diğer dünyalardan daha gerçek kılan özel bir ontolojik statüye sahip değildir. Güncelliğin bu dizinsel doğası tezi, çipsel söylemi ve evrendeki bilgi kuramsal konumumuzu anlamamız açısından çok derin sonuçlar doğurur. Bu, bizim dünyamızın var olan her şeyin bütünü içinde hiçbir ayrıcalıklı statüye sahip olmadığı anlamına gelir. Biz dünyamızı seçmek ve tanımlamak için güncel kelimesini kullanırız. Ancak bu yalnızca bizim kendi sınırlı perspektifimizi yansıtır. Diğer dünyaların sakinleri de aynı dizinsel yapıyı kullanarak kendi dünyalarını haklı olarak güncel şeklinde adlandırırlardı. Bu durum, farklı insanların farklı zamanlara haklı olarak şimdi veya farklı mekanlara burada demesiyle tamamen aynı mantığa dayanır. Güncelliğin dizinselliği, kipsel gerçekleri nasıl bilebildiğimize dair bazı eski felsefi bulmacaları da eritip yok eder. Beşinci öğreti ise, olası dünyaların birbirlerinden uzamsal ve nedensel olarak tamamen izole edildiğini, aralarında hiçbir geçiş olmadığını söyler. Dünyalar arasında hiçbir nedensel etki geçemez ve onları birbirine bağlayan hiçbir uzamsal veya zamansal ilişki bulunamaz. İki nesne ancak ve ancak uzamsal ve zamansal ilişkiler içinde duruyorlarsa aynı dünyanın yoldaşlarıdır. Bir dünyadaki her şey uzay ve zaman aracılığıyla oradaki diğer her şeye bağlıdır. İzolasyon tezi, dünyaları maksimum uzamsal ve zamansal bütünlükler olarak anlamaktan doğal olarak ortaya çıkar. Eğer iki bölge uzamsal olarak birbirine bağlı olsaydı, zorunlu olarak
aynı tek bir dünyaya ait olurlardı. Lewis, bu 5 temel öğretiyi olası dünyaların bolluğunu ve doluluğunu garanti eden ilkelerle destekler. Bolluk ilkesi, her hakiki olasılığın, o olasılığın gerçekleştiği bir dünyaya karşılık geldiği anlamına gelir. Yeniden birleşim ilkesi, nesnelerin herhangi bir düzenlemesinin veya kombinasyonunun olası olduğunu belirtir. Güncel nesnelerin kopyalarını, seçtiğimiz herhangi bir uzamsal ve zamansal konfigürasyonda yeniden birleştirebiliriz. Eğer dünyamızda bir şey var ise, o zaman onun kopyaları başka yerlerde, farklı düzenlemeler içinde mutlaka mevcuttur. Bu ilke, eksiksiz bir kipsel metafizik için ihtiyaç duyulan o devasa ve akıl almaz dünyalar çokluğunu üretir. Ancak yeniden birleşimin de sınırları vardır. Çünkü Lewis, olasılık üzerindeki belirli mantıksal kısıtlamalara saygı duyar. Mantıksal çelişkiler, hiçbir dünyanın gerçekleştiremeyeceği sahte olasılıklardır ve asla hakiki olasılıklara karşılık gelmezler. Hiçbir nesne, tek bir konumda aynı anda hem tamamen kırmızı hem de tamamen mavi olamaz. Hiçbir yuvarlak kare, hiçbir olası dünyada var olamaz. Çünkü bu tür betimlemeler, kendi içlerinde mantıksal olarak çelişkidedir. Bununla birlikte Lewis, mantıksal imkansızlığı, fiziksel veya yasal imkansızlığın çeşitli biçimlerinden çok keskin bir şekilde ayırmıştır. Bizim dünyamızın fiziksel yasalarının tüm olası dünyalarda geçerli olması gerekmez. Elektronların farklı kütlelere sahip olduğu veya yerçekiminin tamamen ters yönde çalıştığı dünyalar mevcuttur. Işık hızı dünyalar arasında farklılık gösterebilir ve kuantum mekaniği çok farklı biçimler alabilir. Gerçekten de kökten farklı fiziksel yasalara, farklı temel parçacıklara ve farklı evrensel kuvvetlere sahip dünyalar vardır. Lewis, doğalcı bir bolluk ilkesine bağlıydı. Bu, doğal olarak olası her durumun bir yerlerde mutlaka gerçekleştiği anlamına gelir. Doğal olasılık, mantıksal tutarlılığın gerektirdiğinden veya yasaların izin verdiğinden çok daha geniş bir alanı kapsar. Bu felsefi bağlılık, fiziksel gerçeklik üzerindeki olası her varyasyonu sergileyen sonsuz sayıda dünya üretir. Lewis'in neden ikameci, yani sahte olası dünyalar yerine somut dünyalarda ısrar ettiğini anlamak, onun felsefi metodolojisini aydınlatır. İkame gerçekçilik, olası dünyaları, olayların nasıl olabileceğine dair soyut temsiller olarak ele alır. Bunlar, eksiksiz dünya durumlarını tanımlayan maksimum düzeyde tutarlı önerme kümeleri olabilir. Dünyanın örneklendirebileceği özellikler olabilir veya maksimum düzeyde spesifik olgular durumu olabilir. Lewis, tüm bu ikameci teorileri kesin bir dille reddetti. Çünkü ona göre bu teoriler, tam da açıklamaya çalıştıkları şeyi, yani ilkel ve açıklanmamış kipsel kavramları, gizlice arka kapıdan teorinin içine geri sokuyorlardı. Mantıksal tutarlılığın kipsel kavramlar olmadan maksimum düzeyde olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Tutarlılığın kendisi, doğrudan olasılığa başvurmayı gerektiren kipsel bir kavram gibi görünmektedir. Benzer şekilde, henüz örneklendirilmemiş özellikler ve elde edilen olgular durumu da kipsel bir anlayış gerektirir. Lewis, döngüsellikten kaçınmak için kipsel ifadelere yönelik gerçekten kipsel olmayan, saf doğruluk koşulları talep etti. Yalnızca somut dünyalar bu tür koşulları sağlayabilir. Çünkü onların varoluşu hiçbir kipsel olgu içermez. Onlar sadece oradadırlar. Tarihsel gelişim ve entelektüel kökenleri ele aldığımız ikinci bölüm, bizi zamanda geriye götürür. Olası dünyalar kavramının kökleri, 17. yüzyılda yaşayan büyük düşünür Gottfried Wilhelm Leibniz'e kadar uzanır. Leibniz, kötülük problemine o derin teolojik açmaza bir yanıt bulmak amacıyla olası dünyalar teorisini geliştirdi. Mutlak güce sahip, her şeyi bilen ve kusursuz derecede iyi olan bir Tanrı'nın nasıl olup da içinde bu kadar çok kötülük barındıran bir dünya yaratabildiğini sorguladı. Leibniz, Tanrı'nın herhangi bir şey yaratmadan önce mantıksal olarak olası tüm dünyaları zihninde incelediğini savundu. Her bir olası dünya, gerçekliğin düzenlenebileceği eksiksiz ve tutarlı bir yolu temsil ediyordu.
kusursuz derecede iyi olan Tanrı, tüm olası dünyaların en iyisini güncel kılmayı, yani yaratmayı seçti. Bizim dünyamız kötülük içerir. Ancak daha az kötülük içeren herhangi bir dünya, bu kötülüğü telafi eden çok daha büyük iyiliklerden yoksun kalırdı. Gözlemlediğimiz kötülükler, genel olarak en büyük iyiliğe ulaşmak için mantıksal olarak zorunludur. Leibniz, olası dünyaları yaratılıştan önce ilahi zihinde var olan fikirler olarak ele aldı. Onlar, Tanrı'dan bağımsız olarak var olan somut fiziksel evrenler değil, soyut nesnelerdi. Leibniz için olası tözler, aralarındaki birlikte var olabilme ilişkilerine göre gruplara ayrılır. İki tözün ortak varoluşu, hiçbir mantıksal çelişki içermiyorsa, bu iki töz birlikte var olabilir demektir. Birlikte var olabilen tözlerin her bir maksimum kümesi, eksiksiz bir olası dünya oluşturur. Tanrı'nın yaratıcı seçimi, hangi maksimum birlikte var olabilen kümenin güncel kılınacağını seçmeyi içeriyordu. Yeterli neden ilkesi, Tanrı'nın bu seçim için yeterli ve rasyonel bir nedene sahip olmasını talep ediyordu. Yalnızca bir dünyanın alternatiflerine göre sahip olduğu üstün mükemmellik, onun yaratılmasını haklı çıkarabilirdi. Böylece Leibniz, olası dünyalar teorisini doğrudan ilahi rasyonalite ve adalet hakkındaki teolojik sorulara bağladı. Onun bu kavramsal çerçevesi, kipsel kavramların dünyalar arası doğruluk açısından tanımlanmasına olanak tanıdı. Zorunluluk, tüm olası dünyalarda doğru olmak anlamına gelirken, olumsallık, dünyalar arasında farklılık göstermek anlamına geliyordu. Bu deha ürünü yaklaşım, modern olası dünya anlam bilimini neredeyse 300 yıl önceden öngörmüştü. Ancak Leibniz'in olası dünyaları, teolojik ve rasyonalist metafiziğe sıkı sıkıya bağlı kaldı. Onlar bağımsız gerçeklikler olarak değil, yalnızca ilahi anlayışın içerikleri olarak vardılar. Güncel dünya, yaratılmış yegane olasılık olarak eşsiz bir metafiziksel statüye sahipti. Leibniz, güncel kılınmamış olasılıkların hiçbir yerde somut olarak var olduğunu asla öne sürmedi. Dolayısıyla onun görüşü, çağdaş filozofların ikame gerçekçilik olarak adlandırdığı şeyin erken bir formunu temsil ediyordu. Leibnizci olası dünyalardan Lewis'ci, kipsel gerçekçiliğe geçiş, yüzyıllar süren bir gelişim gerektirdi. Bu yoldaki en kritik ara adım, 20. yüzyılda kipsel mantığın biçimselleştirilmesiyle geldi. David Lewis'le hiçbir akrabalığı bulunmayan Clarence Irving Lewis, biçimsel kipsel mantığa öncülük etti. 1912 yılından itibaren değişen çıkarım kuralları aracılığıyla farklı kipsel ilkeleri yakalayan aksiyomatik sistemler geliştirdi. Bu sistemler zorunluluk, olasılık ve ilgili kipsel kavramların titiz bir şekilde incelenmesine olanak sağladı. Belirleyici atılımsa 1950'ler ve 60'larda ilişkisel anlam bilimle geldi. Sol Kripke ve diğer mantıkçılar olası dünyaları kullanarak kipsel mantık için model teorik anlam bilim geliştirdiler. Kripke anlam biliminde modeller, erişilebilirlik ilişkileriyle birbirine bağlanan dünyalar kümeleri içerir. Bir formül, güncel dünyadan erişilebilen tüm dünyalarda doğruysa, zorunlu olarak doğru sayılır. Farklı erişilebilirlik ilişkileri, farklı kanıtlanabilir teoremlere sahip farklı kipsel mantıklar üretir. Bu çerçeve, kipsel operatörlerin kesin ve matematiksel olarak titiz yorumlarını sağladı. Filozoflar artık kipsel argümanları biçimsel anlam bilimsel yöntemler kullanarak değerlendirebiliyorlardı. Olası dünya anlam biliminin bu eşsiz başarısı, olası dünyaları metafiziksel olarak anlama yönünde felsefi bir baskı yarattı. Bunlar sadece mantıksal amaçlar için yararlı olan matematiksel soyutlamalar mıydı? Yoksa olası dünya anlam bilimi bizzat gerçekliğin derin yapısı hakkında bize sarsıcı bir şey mi açıklıyordu? David Kellogg Lewis, felsefi eğitimiyle şekillenen kendine özgü taahhütleriyle bu tartışmaya katıldı. 1941 yılında doğan Lewis, Harvard'da Willard Van Orman Quine'ın öğrencisi oldu. Quine, ilkel kipsel kavramları bilimsel açıdan şüpheli bularak reddeden katı bir doğalcılığı savunuyordu. Kipsel mantığı,
gönderimsel opaklık ve diğer teknik zorluklar yarattığı için ünlü bir şekilde eleştirmişti. Quine, yalnızca doğruluk işlevsel bağlaçlarını ve sıradan nicelik belirleyicilerini kullanan tamamen uzamsal bir mantıkta ısrar etti. Zorunlu olarak ve olası olarak gibi kipsel operatörler bu uzamsal netliği ihlal ediyor gibi görünüyordu. Lewis, Quine'ın metodolojik doğalcılığını özümsedi ancak onun kipsel şüpheciliğini reddetti. Kipsel söylemi uzamsal niceliğe indirgeyerek temize çıkarmayı amaçladı. Eğer olası dünyalar somut olarak var olsaydı, kipsel ifadeler onlar hakkındaki sıradan varoluşsal iddialara dönüşürdü. Bir şeyin olası olduğunu söylemek, somut bir dünyanın onun bir örneğini içerdiği anlamına gelirdi. Lewis'in doktora tezi 1969 yılında yayımlanan Uzlaşım adlı ilk kitabı oldu. Bu kitap, oyun teorisi ve karar teorisini kullanarak sosyal uzlaşımları analiz etti. İkinci kitabı olan Karşı Olgusallarsa 1973 yılında yayımlandı ve son derece etkili oldu. Karşı olgusal koşullamalar, gerçeğe aykırı koşullar altında neyin doğru olacağını ifade eder. Lewis, olası dünyaları ve benzerlik ilişkilerini kullanarak karşı olgusallar için biçimsel bir anlam bilim geliştirdi. Bu çalışma, onu dil felsefesi ve kipsel mantık alanında önde gelen bir figür haline getirdi. 1970'ler boyunca Lewis, kiplik ve olası dünyalar hakkındaki görüşlerini giderek rafine etti. Dünyalar arası kimlik sorunlarını ele alan muadil kuramı, yani karşılık teorisi üzerine makaleler yayımladı. Muadil kuramı hakkındaki 1968 tarihli makalesi temel çerçeveyi tanıttı. Bireyler için dünyalar arası kimlik gerektirmeden kipsel iddiaların nasıl yorumlanacağını gösterdi. Lewis'in başyapıtı olan Dünyaların Çokluğu Üzerine adlı eseri 1986 yılında yayımlandı. Bu devasa kitap, kipsel gerçekçiliğin olgun ve kapsamlı bir savunmasını en ince ayrıntısına kadar sundu. Kendi konumunun gerçeklik hakkındaki sağduyu sezgileriyle dramatik bir şekilde çeliştiğini açıkça kabul etti. Çoğu insan, kendi evrenimizin ötesinde sonsuz sayıda somut evrenin var olduğuna elbette inanmaz. Lewis, bu itirazla doğrudan yüzleşti ve buna inançsız bakış itirazı adını verdi. Ancak teorik faydaların sezgilere aykırı ontolojik taahhütleri kabul etmeyi haklı çıkardığını savundu. Bilim insanları, sezgilere aykırı olmalarına rağmen atomları, elektronları ve bükülmüş uzay zamanı kabul ederler. Bu varlıklar, üstün açıklayıcı güçleri sayesinde ontolojimizdeki yerlerini hak ederler. Kipsel gerçekçilik de tam olarak benzer gerekçelerle kabul edilmeyi hak eder. Lewis'in pragmatik metodolojisine göre somut dünyaların çokluğu, felsefi sorunları diğer tüm alternatiflerden çok daha iyi çözer. Lewis'in konumu, aynı anda birkaç farklı felsefi geleneğin birleşmesinden doğmuştur. Quine'ın doğalcılığı, ontolojik netliği, kipsel ilkellere tercih eden metodolojik kısıtlamalar sağladı. Kripke'nin anlam bilimi, olası dünyalar çerçevelerinin teknik verimliliğini kanıtladı. Lewis'in uzun ziyaretleri sırasında tanıştığı Avustralya materyalizmi, onun somut gerçekçiliğini pekiştirdi. Jack Smart ve David Armstrong gibi filozoflar, sağlam bir bilimsel gerçekçiliği savundular. Başarılı bilimsel teorileri, araçsalcı bir kaçamak yapmadan ontolojik olarak ciddiye almayı savundular. Lewis, bu gerçekçi tutumu sadece fiziğe değil, metafiziğin kendisine de uyguladı. Eğer olası dünyalar en iyi anlam bilimsel ve metafiziksel teorilerimizden çıkarılamaz görünüyorsa, o halde onlar gerçekten vardır. Kipsel gerçekçiliğin tarihi, faydacı, doğalcı ve gerçekçi akımların nasıl bir araya geldiğini yansıtır. Lewis, bu etkileri eşi benzeri görülmemiş kapsamda, sistematik bir metafizik vizyonda sentezledi. 3. bölüm, muadil kuramını, yani karşılık teorisini ele alır. Muadil kuramı, Lewis'in genel kipsel metafiziğinin en temel ve vazgeçilmez bileşenlerinden birini oluşturur. Olası dünyalar hakkındaki
herhangi bir somut gerçekçiliğin karşılaştığı çok temel bir sorunu çözer. Kipsel ifadeler genellikle belirli bireylere farklı olasılıklar üzerinden özellikler atfediyor gibi görünür. Örneğin, bir filozof olmak yerine bir matematikçi olabilirdim diyebilirim. Bu ifade, benliğimin tam da bu kişinin diğer olası dünyalarda da var olmasını gerektiriyor gibi görünmektedir. Standart olası dünya anlam bilimi, bir bireyin birden fazla dünyada yaşadığı dünyalar arası kimliğe izin verir. Ancak Lewis'in metafiziği, her bireyin tam olarak ve yalnızca tek bir dünyada var olmasını zorunlu kılar. Bu kısıtlama, nesneleri tek bir dünya içinde neyin birleştirdiğine dair açıklamasından kaynaklanır. Dünyalar, uzamsal ve zamansal olarak birbirine bağlı maksimum bölgelerdir ve nesneler, dört boyutlu uzay zaman solucanlarıdır. Bir nesne, birden fazla dünyaya yayılamaz. Çünkü dünyalar, tanım gereği birbirlerinden nedensel olarak tamamen izoledir. Lewis, dünyalar arası kimliği reddetmeyi motive eden bu duruma, ilineksel, içkin özellikler sorunu adını verdi. Tüm varoluşu boyunca düz olabilecek, bükülmüş bir çubuk düşünün. Eğer bu çubuk birden fazla dünyada var oluyorsa, aynı anda hem bükülmüş hem de düz demektir. Şekil, yalnızca nesnenin kendisine bağlı olduğu anlamına gelen içkin bir özelliktir. Ancak standart metafizik, nesnelerin aynı anda birbiriyle bağdaşmayan içkin özelliklere sahip olabileceğini kesinlikle reddeder. Bir çözüm, nesnelerin farklı zamanlarda zamansal parçalara sahip olduğunu öne sürer. Çubuk bazı zamanlarda bükülmüş, diğer zamanlarda ise farklı zamansal parçalar aracılığıyla düzdür. Ancak bu zamansal çözüm, kipsel varyasyon için başarısız olur. Çünkü kipsel parçalar, metafiziksel olarak kafa karıştırıcı görünür. Bir nesne, kelimenin tam anlamıyla aynı anda var olan, hem bükülmüş hem de düz kipsel parçalara sahip olamaz. Tutarlı olan tek çözüm, dünyalar arası kimlik kavramını tamamen terk etmeyi gerektirir. Lewis'e göre muadil kuramı, kipsel ifadelerin nasıl çalıştığına dair alternatif bir açıklama sunar. Ben bir matematikçi olabilirdim dediğimde, başka bir yerde var olduğumu iddia etmiyorum. Bunun yerine, bana yeterince benzeyen birinin başka bir dünyada bir matematikçi olduğunu iddia ediyorum. Bu diğer kişi benim muadilimdir. Kipsel uzayda beni temsil eden kişidir. Muadiller, diğer dünyalarda bulunan ve ilgili açılardan bana benzeyen bireylerdir. Muadillik ilişkisi, katı bir kimliğe değil, tamamen benzerliğe dayanır. Temel olarak, benim muadillerim genellikle benzer genetik materyalden ve gelişimsel koşullardan ortaya çıkmışlardır. Belirli olumsal özelliklerde farklılık gösterirken, benim içkin özelliklerimin birçoğunu paylaşırlar. Birinin benim muadilim sayılıp sayılmayacağı, tamamen bağlama ve konuşmanın amaçlarına bağlıdır. Bazı bağlamlarda, yalnızca son derece benzer bireyler beni kipsel olarak temsil etmeye hak kazanır. Diğer bağlamlarda ise, gevşek bir benzerlik bile muadil statüsü için yeterli olabilir. Bu bağlam duyarlılığı, özcü yargıların neden genellikle belirsiz ve değişken göründüğünü kusursuzca açıklar. Londra, İngiltere yerine İskoçya'da kurulmuş olabilir miydi? Bu sorunun cevabı, Londra'nın kimliği için hangi özellikleri özsel, yani vazgeçilmez kabul ettiğimize bağlıdır. Eğer coğrafi konum özselse, o zaman hiçbir İskoç şehri Londra'nın muadili olamaz. Ancak tarihsel süreklilik coğrafyadan daha önemliyse, İskoç muadiller pekala var olabilir. Böylece muadil kuramı, gizemli özsel özellikler öne sürmeden özcü sezgileri açıklar. Öz kavramı, muadilliği değerlendirirken hangi benzerliklere ayrıcalık tanıdığımızla ilgili pragmatik bir mesele haline gelir. Lewis, muadil kuramını bir dizi aksiyom ve çeviri kuralı aracılığıyla biçimselleştirdi. Bunlar, kipsel mantıktan, dünyalar ve muadiller üzerindeki birinci dereceden nicelik belirlemeye sistematik bir çeviriye olanak tanır. Birinci aksiyom, hiçbir şeyin hiçbir dünyada var olmadığını belirterek, her şeyin mutlaka bir dünyada yaşamasını garanti eder. İkinci aksiyom,
hiçbir şeyin aynı anda birden fazla dünyada var olmamasını gerektirir. Her birey dünyaya bağlıdır. Tam olarak tek bir olası dünyada var olur. Üçüncü aksiyom, bir dünyadaki bir şeyin başka yerlerde birden fazla muadili olabileceğini belirtir. Matematikçi olan muadillerim ve müzisyen olan başka muadillerim olabilir. Dördüncü aksiyom, bir dünyadaki hiçbir şeyin orada birden fazla muadili olmadığını belirtir. Lewis, başlangıçta hiçbir şeyin herhangi bir dünya yoldaşının muadili olmadığını belirten beşinci bir aksiyomu onaylamıştı. Ancak daha sonra muadil ilişkileri bağlama bağlı olduğu için bu aksiyomu terk etti. Belirli bağlamlarda dünya yoldaşları bile farklı olasılıkları temsil eden muadiller olarak hizmet edebilir. Altıncı aksiyom. Her şeyin kendi kendisinin muadili olduğunu belirterek kendini temsil etmeyi standart hale getirir. Çeviri şeması, kipsel formülleri sistematik olarak muadil kuramsal eşdeğerlerine dönüştürür. Zorunlu olarak P, her nesnenin her muadili kendi dünyasında P'yi sağlar şekline dönüşür. Olası olarak P ise, bazı nesnelerin bazı muadilleri kendi dünyasında P'yi sağlar şekline dönüşür. Bu, somut dünyalardaki muadiller hakkındaki gerçekleri kontrol ederek, kipsel iddiaları değerlendirmeye olanak tanır. Bu çeviri, yalnızca standart mantıksal kaynakları kullanarak tamamen uzamsal bir dil üretir. Muadil kuramsal çevirilerde hiçbir ilkel kipsel operatör kesinlikle yer almaz. Lewis, kipliği somut varoluş üzerindeki nicelik belirlemeye indirgeme hedefine böylece ulaşmış oldu. Elbette eleştirmenler, Lewis'in ele alması gereken muadil kuramına yönelik çeşitli itirazlar dile getirdiler. Saul Kripke, muadil kuramına karşı Humphrey itirazı olarak bilinen ünlü eleştiriyi formüle etti. Hubert Humphrey, 1968 başkanlık seçimlerini Richard Nixon'a karşı kıl payı kaybetmişti. Humphrey kazanabilirdi dediğimizde, Humphrey'in bizzat kendisinin başka bir yerde kazandığını kastediyor gibi görünürüz. Ancak muadil kuramı, Humphrey'e benzeyen başka bir kişinin başka bir dünyada kazandığını söyler. Kripke, Humphrey'in başka bir muadilinin kazanıp kazanmamasını değil, bizzat kendisinin kazanıp kazanmamasını umursadığına itiraz etti. Kipsel gerçek, başka bir kişinin güncellikleriyle değil, Humphrey'nin kendi olasılıklarıyla ilgili görünmektedir. Lewis bu itiraza, ondan geri adım atmak yerine bu görünür sonucu kucaklayarak yanıt verdi. Birinin kendi kipsel özelliklerini umursamasının tam da kendi muadillerini umursaması olduğunu savundu. Başarılı olup olamayacağımı umursadığımda, aslında benim gibi birinin başka bir yerde başarılı olup olmadığını umursuyorumdur. Bu başlangıçta çok tuhaf görünse de, Lewis, bunun kipsel ilginin gerçekte neyi içerdiğini yakaladığını iddia etti. Dahası, ikameci teorilerin temsil ve ilgi konusunda benzer sorunlarla karşılaştığını belirtti. Eğer olasılıklar soyut önermelerse, soyut önermelerin elde edilip edilmediğini neden umursayayım ki? Muadil kuramı, standart kipsel mantıktan farklı olan bazı şaşırtıcı mantıksal sonuçlar da üretir. Özellikle Kripke anlam biliminin doğruladığı bazı formülleri geçersiz kılar. Barcan formülü şunu ifade eder: eğer olası olarak bir şey belirli bir özelliğe sahipse, o halde o özelliğe olası olarak sahip olan somut bir şey var olmalıdır. Bu, dünyalar arası kimliğe sahip standart kipsel mantıkta açıkça geçerli görünmektedir. Ancak muadil kuramı, belirli muadil ilişkisi spesifikasyonları altında Barcan formülünü yanlışlayabilir. Diyelim ki güncel dünyadaki hiçbir şeyin belirli bir dünyada muadili yok. Çünkü orada yeterince benzer hiçbir şey mevcut değil. O halde olası olarak bir şey F özelliğine sahiptir ifadesi doğru olabilir. Çünkü o dünya F olan şeyler içerir. Ancak hiçbir şey olası olarak F değildir ifadesi de doğru olacaktır. Çünkü güncel şeylerin orada hiçbir muadili yoktur. Lewis bunu muadil kuramının bir kusuru değil, tam tersine bir erdemi olarak gördü. Barcan formülünün sezgisel çekiciliği,
dünyalar arası kimliği örtük olarak varsaymaya dayanır. Muadil kuramı, ayrıca standart kipsel mantığın genellikle yasakladığı olumsal kimliğe de izin verir. Kripke anlam biliminde, eğer A, B'ye eşitse, o zaman zorunlu olarak A, B'ye eşittir. Kimlik zorunludur. Çünkü aynı nesne, kendi kendisiyle aynı olmamazlık edemez. Ancak muadil kuramı, A'nın B'ye eşit olduğu, ancak olası olarak A'nın B'ye eşit olmadığı durumlara izin verir. Bu, A'nın muadili ile B'nin muadilinin başka bir dünyada birbirinden farklı olduğu durumlarda gerçekleşir. Lewis bu özelliği, maddi yapı ve kimlik hakkındaki bulmacaları çözmek için ustaca kullandı. Belirli bir zamanda bir heykeli ve onu oluşturan kil yığınını düşünün. Tüm parçalarını paylaşarak ve aynı alanı kaplayarak şu anda birbirleriyle tamamen aynı, yani özdeş görünürler. Ancak farklı kipsel özelliklere sahiptirler. Çünkü kil yığını köklü bir şekilde yeniden şekillendirilmeyi atlatabilir. Heykel ezilip bir top haline getirildiğinde varlığını sürdüremezdi. Ancak kil yığını açıkça var olmaya devam edebilirdi. Muadil kuramı, heykel ve kil yığınının özdeş olmasına, ancak farklı muadillere sahip olmasına izin vererek bu paradoksu çözer. Heykelin muadilleri, diğer dünyalardaki benzer formlara sahip diğer heykellerdir. Kil yığınının muadilleri ise, çok farklı şekillere sahip olanlar da dahil olmak üzere diğer kil yığınlarıdır. Dolayısıyla heykel ve kil yığını, kipsel özelliklerinde farklılık gösterirken aynı anda özdeş olabilirler. Yapı problemine getirilen bu zarif çözüm, muadil kuramının felsefi faydasını mükemmel bir şekilde örneklendirir. Teknik erdemlerinin ötesinde, muadil kuramı kendine özgü bir metafiziksel tabloyu somutlaştırır. Bireyleri, dünyaları aşan varlıklar olarak değil, temelde tek bir dünyada yer alan varlıklar olarak ele alır. Bireyler hakkındaki çipsel gerçekler, dünyalar arası benzerlik ilişkileri hakkındaki gerçeklere indirgenir. Nesnelere, bizim temsil pratiklerimizden bağımsız olarak bağlanan gizemli özsel özellikler yoktur. Özcülük, bağlamsal olarak hangi benzerliklere ayrıcalık tanımayı seçtiğimizle ilgili tamamen pragmatik bir mesele haline gelir. 4. bölüm, teorik faydalar ve açıklayıcı güce odaklanır. Lewis, kipsel gerçekçiliğin kabul edilmeyi hak ettiğini, çünkü aksi takdirde çözülemeyecek felsefi sorunları çözdüğünü savundu. Somut olası dünyaların sağladığı teorik faydaları sistematik olarak katalogladı. Açıklayıcı güçten gelen bu pragmatik argüman, onun savunmasının tam kalbini oluşturuyordu. Tıpkı fizikçilerin açıklayıcı nedenlerle kuarklar gibi gözlemlenemeyen varlıkları öne sürmesi gibi, filozoflar da dünyaları kabul etmelidir. Birinci büyük fayda, kipsel kavramların indirgemeci analizlerini sağlamakla ilgilidir. Kiplik, zorunluluk, olasılık ve karşı olgusallar tartışmalarında felsefenin her yerinde karşımıza çıkar. Lewis, bu kipsel kavramları tamamen kipsel olmayan terimlerle açıklamak istedi. Kipsel gerçekçilik, kipsel ifadeleri somut dünyalar üzerindeki nicelik belirlemelere çevirerek bunu başarır. Bir şeyin olası olduğunu söylemek, bazı dünyaların onun bir örneğini içerdiği anlamına gelir. Bir şeyin zorunlu olduğunu söylemek, her dünyanın evrensel olarak onun örneklerini içerdiği anlamına gelir. Bu indirgeme, ilkel kipsel operatörleri temel ontolojimizden tamamen ortadan kaldırır. Gerçekliği betimlerken yalnızca somut nesneleri kapsayan sıradan nicelik belirleyicilerine ihtiyaç duyarız. Zorunluluk ve olasılık, çeşitli bölgelerde neyin var olduğuna dair sıradan gerçekler haline gelir. Bu, belirsiz kavramları daha net kavramlara indirgeyerek hakiki bir felsefi ilerlemeyi temsil eder. İkinci fayda, akıl yürütmede her yerde bulunan karşı olgusal koşullamaları analiz etmeyi içerir. Sürekli olarak farklı koşullar altında ne olacağına dair iddialarda bulunuruz. Eğer daha çok çalışsaydın, sınavı geçerdin. Eğer göktaşı dünyayı ıskalasaydı, dinozorlar bugün hala var olurdu. Bu karşı olgusallar doğru veya yanlış görünmektedir. Ancak onları neyin doğru kıldığı bir açıklama gerektirir.
Lewis'in karşı olgusallar için anlam bilimi, olası dünyaları ve aralarındaki benzerlik ilişkilerini kullanır. Bir karşı olgusal, eğer öncülün geçerli olduğu en yakın olası dünyalarda sonuç da geçerliyse doğrudur. Yakınlık, ilgili boyutlar boyunca güncel dünyaya olan genel benzerlik anlamına gelir. Daha yakın dünyalar, toplam karakterleri bakımından güncelliğe uzak dünyalardan çok daha fazla benzer. Bu analiz, ancak olası dünyalar hakiki benzerlik kapasitesine sahip somut varlıklar ise işe yarar. Soyut ikame dünyaları, sağlam benzerlik karşılaştırmaları için gereken içkin özelliklerden yoksundur. Maksimum düzeyde tutarlı iki önerme kümesi, birbirine gerçekte ne kadar benzeyebilir? Gerçekten de benzerlik, belirli olguların somut meselelerini karşılaştırmayı gerektiriyor gibi görünmektedir. Kipsel gerçekçilik, karşı olgusal analiz için gereken ontolojik kaynakları kusursuzca sağlar. Üçüncü fayda, özellikler ve önermeleri birleşik bir çerçevede açıklamakla ilgilidir. Lewis, özelliklerin olası bireylerin sınıfları olduğu bir açıklama geliştirdi. İnsan olma özelliği, tüm olası dünyalardaki tüm insanlardan oluşur. Buna bizim gibi güncel insanlar ve başka yerlerdeki yalnızca olası insanlar da dahildir. Böylece özellikler kümelere dönüşür ve biz zaten kümeleri ontolojimizde kabul ediyoruz. Tikeller tarafından bir şekilde örneklendirilmesi gereken gizemli soyut tümellerden böylece kaçınmış oluruz. Benzer şekilde önermeler de o önermelerin doğru olduğu olası dünyalar kümeleri haline gelir. Karın beyaz olduğu önermesi, karın beyaz olduğu tüm dünyalardan oluşur. Bu zarif indirgeme hem özellikleri hem de önermeleri olası dünyalardan gelen inşalar olarak ele alır. Anlam, düşünce ve metafiziksel yapı teorilerimizi tek bir çatı altında birleştirir. Dördüncü fayda, anlam bilimsel paradoksları ve anlamla ilgili sorunları ele alır. Kipsel gerçekçilik, ifadelerin doğruluk koşullarını belirleyen anlamlara nasıl sahip olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Bir cümlenin anlamı, hangi olası dünyaların onu doğru kıldığını belirler. İki cümle tam olarak aynı olası dünyalarda doğruysa eş anlamlıdır. Olası dünyalara dayanan bu niyetli anlam bilim, biçimsel anlam bilimde standart hale gelmiştir. Dil bilimciler, kipsel yardımcı fiilleri, koşullaçları ve zamansal ifadeleri analiz etmek için olası dünyaları kullanırlar. Lewis, yalnızca hakiki olası dünyaların yeterli anlam bilimsel temeller sağladığını savundu. İkame dünyaları, onları olayların nasıl olabileceğini temsil eden şeyin ne olduğunu açıklamasız bırakır. Somut dünyalar, otomatik olarak temsil ederler. Çünkü onlar, basitçe olayların olabileceği o yolların ta kendisidirler. Beşinci fayda, doğa yasaları ve nedensellik hakkındaki metafiziksel soruları ilgilendirir. Lewis, yasaların yerel özelliklerin toplam dağılımı üzerinde üst belirlendiği Hume'cu bir açıklama geliştirdi. Bu Hume'cu süpervenyens, tüm üst düzey gerçeklerin temel fiziksel özelliklerin düzenlenişi tarafından belirlendiği anlamına gelir. Yasalar, güncel kalıpları tanımlamada basitlik ve güç arasında en uygun dengeyi sağlayan düzenliliklerdir. Bu açıklama, elde edilebilecek alternatif olası kalıplar üzerinde nicelik belirlemeyi gerektirir. Kipsel gerçekçilik, bu alternatif kalıpları diğer dünyalardaki güncel kalıplar olarak sağlar. Benzer şekilde Lewis, olaylar arasındaki karşı olgusal bağımlılığı kullanarak nedenselliği analiz etti. C olayı, E olayına neden olur. Eğer C gerçekleşmeseydi, E de gerçekleşmeyecek idiyse. Bu karşı olgusal analiz, ilgili koşullamaları değerlendirmek için olası dünyalara ihtiyaç duyar. Altıncı fayda, kipsel bilgi hakkındaki bilgi, kuramsal yani epistemolojik sorunları çözmeyi içerir. Yalnızca güncel dünyayı gözlemliyorsak, neyin olası veya zorunlu olduğunu nasıl bilebiliriz? Lewis, kipsel gerçekçiliğin kipsel bilgiyi herhangi bir a posteriori yani deneyimsel bilgi kadar erişilebilir kıldığını savundu.
Yeniden birleşim ilkeleriyle birleştirilmiş deneyimlerimizden akıl yürüterek diğer dünyalar hakkında bilgi ediniriz. Eğer burada bir şey meydana geliyorsa, o zaman onun kopyaları başka yerlerde farklı kombinasyonlarda da meydana gelir. Bu, kipsel bilgiyi sıradan tümevarımsal ve dışa çekimsel akıl yürütme kalıplarına dayandırır. 7. fayda, belirli felsefi ilkelerin neden geçerli olduğunu açıklamakla ilgilidir. Bolluk ilkesi, her hakiki olasılığın bir yerlerde gerçekleştiğini belirtir. Kipsel gerçekçilik, bolluğu doğrudan zorunlu kılar. Çünkü her olası dünya somut olarak mevcuttur. Bu, olasılık ve güncelliğin toplam gerçeklik düzeyinde neden örtüştüğünü açıklar. Tüm dünyaları kapsayan mutlak bir perspektiften bakıldığında, hiçbir şey yalnızca olası değildir. Olası olan her şey, somut varoluşun bütünü içinde bir yerlerde günceldir. 8. fayda, etik ve pratik akıl yürütmedeki sorunları ele alır. Eylemleri, çeşitli olası koşullar altındaki sonuçlarını göz önünde bulundurarak değerlendiririz. Karar teorisi, olası sonuçlara, olasılıklar ve faydalar atamayı gerektirir. Kipsel gerçekçilik, bu olası sonuçlar için net bir ontoloji sağlar. Lewis çerçevesini, olası dünyaları kullanarak olasılık ve şansı analiz edecek şekilde genişletti. Nesnel şanslar, belirli kalıplarla eşleşen dünyalar kümeleri üzerindeki ölçülere karşılık gelir. Bu, olasılıksal akıl yürütmeyi, dünyaların dağılımı hakkındaki gerçeklere dayandırır. 9. fayda, matematik felsefesi ve mantıksal doğrulukla ilgilidir. Matematiksel teoremler gibi zorunlu doğrular, istisnasız tüm olası dünyalarda geçerlidir. Bu, matematiksel doğruların neden olumsal fiziksel gerçeklerden bağımsız göründüğünü açıklar. Matematik, tüm olası dünyalarda aynı anda ortak olan yapısal özellikleri tanımlar. Kipsel gerçekçilik, böylece matematiğin özel bilgi kuramsal ve metafiziksel statüsünü aydınlatır. Bu faydaların kümülatif gücü, Lewis'in kipsel gerçekçilik için ana argümanını oluşturur. Hiçbir rakip teori, onun açıklayıcı genişliği ve sistematik bütünlüğüyle boy ölçüşemez. İkame teorileri ya ilkel kipliği gizlice içeri sokar ya da hayati fenomenleri açıklamakta başarısız olur. Edimselci teoriler, kipsel doğruları kipsel olmayan gerçeklere yeterince dayandıramaz. Kipsel ilkelcilik ise kipliği açıklamayı basitçe reddeder ve onu metafiziksel olarak temel kabul eder. Yalnızca kipsel gerçekçilik, kapsamlı bir açıklayıcı gücün yanı sıra hakiki bir indirgeme sunar. Lewis, görüşünün gerçeklik hakkındaki sağduyu sezgileriyle açıkça çatıştığını kabul etti. Bizler sıradan bir şekilde yalnızca kendi dünyamızın var olduğuna ve diğer olasılıkların gerçekleşmemiş olarak kaldığına inanırız. Ancak Lewis, felsefenin teorik kazanımlar uğruna sağduyuyu revize etmeyi sıklıkla gerektirdiğini savundu. Fizik, katı nesnelerin çoğunlukla parçacıklar arasındaki boş uzaydan oluştuğunu öğretir. Biyoloji, insanların bakterilerle ve tüm canlılarla ortak bir atayı paylaştığını ortaya koyar. Felsefe de benzer şekilde, kanıtlar onları yeterince desteklediğinde sezgilere aykırı doğruları kucaklamalıdır. Yansıtıcı denge yöntemi, maliyetleri ve faydaları dengeleyerek teori seçimine rehberlik eder. Sezgisel akla yatkınlığı, açıklayıcı güç ve teorik zarafetle tartarız. Bazen açıklayıcı avantajlar, son derece sezgilere aykırı sonuçları kabul etmeyi haklı çıkarır. Lewis, kipsel gerçekçiliğin radikal ontolojisine rağmen bu eşiği aştığına inanıyordu. Çözdüğü felsefi sorunlar son derece temeldir ve aksi takdirde çözülemez görünmektedir. Alternatifler ya gizemleri açıklamasız bırakır ya da açıklanmamış ilkelleri çoğaltır. Kipsel gerçekçilik, felsefenin geniş alanları için birleşik bir metafiziksel temel sağlar. Bu teorik birlik ve kapsamlılık, güçlü bir erdemi temsil eder. Lewis, kendi konumunu, açıklayıcı amaçlar için şaşırtıcı varlıklar öne süren bilimsel teorilerle karşılaştırdı. Kanıtlar, atom teorisini kesin olarak destekleyecek şekilde birikene kadar,
atomlar da bir zamanlar tamamen saçma görünmüştü. 5. Bölüm. Temel itirazlar ve eleştirilere odaklanır. Kipsel gerçekçilik, farklı teorik yönelimlere sahip filozofların zorlu itirazlarıyla yüzleşmek zorundadır. İnançsız bakış itirazı, teorinin sağduyudan radikal bir şekilde sapmasını sorgular. Lewis'in kendisi bu itirazı, Dünyaların Çokluğu Üzerine adlı eserinde belirgin bir şekilde kabul etmiştir. Sağduyu bize yalnızca kendi dünyamızın var olduğunu ve diğer olasılıkların gerçek dışı kaldığını söyler. Kipsel gerçekçilik ise gözlemsel erişimimizin ötesinde sonsuz sayıda somut evrenin var olduğunu iddia eder. Bu evrenler eşekler, ejderhalar, konuşan balıklar ve akla gelebilecek her türlü varyasyonu içerir. Teori, varlıkları çoğu filozofun ontolojik olarak kabul edilebilir bulduğunun çok ötesinde çoğaltır. Eleştirmenler, hiçbir teorik faydanın böylesine abartılı metafiziksel taahhütleri haklı çıkaramayacağını savunurlar. Occam'ın usturası ilkesi, varlıkların gereksiz yere çoğaltılmamasını öğütler ve daha az varlık türüne sahip teorileri tercih ederek ontolojik cimriliği tavsiye eder. Kipsel gerçekçilik, sonsuz sayıda eksiksiz evren öne sürerek bu cimrilik ilkesini maksimum düzeyde ihlal eder. Lewis, ontolojik maliyeti niceliksel olmaktan ziyade, niteliksel olarak ölçmemiz gerektiği şeklinde yanıt verdi. Onun teorisi, temelde yalnızca tek bir tür şey, yani somut fiziksel nesneler öne sürer. Nesneler, sadece tesadüfen birbirinden kopuk birçok uzamsal ve zamansal bölgeye dağılmış durumdadır. Bu, diğer teorilerin yaptığı gibi, hem somut hem de soyut nesneleri aynı anda öne sürmekten daha kötü değildir. Dahası, Lewis, sağduyunun felsefede nihai hakem olarak hizmet edemeyeceğini savundu. Felsefe, tam da sağduyu, bizi zor sorular hakkında sıklıkla yanılttığı için vardır. Üzerine düşünülmemiş sezgisel tepkiler yerine, sistematik teorik erdemlere güvenmeliyiz. Bilgi, kuramsal itiraz. Nedensel olarak izole edilmiş dünyalar hakkında nasıl bilgi sahibi olabileceğimizi sorgular. Eğer diğer olası dünyaların bizimkiyle hiçbir nedensel bağlantısı yoksa, bilgi kuramsal olarak tamamen erişilemez görünürler. Bilgi, genellikle nesneleriyle bir tür nedensel veya kanıtsal bağlantı gerektirir. Elektronlar hakkında bilgi sahibiyiz çünkü inşa ettiğimiz algılama ekipmanlarını nedensel olarak etkilerler. Uzak galaksiler hakkında bilgi sahibiyiz. Çünkü onlardan gelen ışık eninde sonunda teleskoplarımıza ulaşır. Ancak diğer olası dünyalar ne ışık yayar, ne sinyal gönderir, ne de burada herhangi bir iz bırakırlar. Onlar hakkında nasıl bilgi veya gerekçelendirilmiş inançlara sahip olabiliriz? Peter Forrest, bu itirazı tümevarımsal akıl yürütmenin kendisini baltalayan bir argümana dönüştürdü. Kipsel gerçekçilik, duyularımızın bizi sistematik olarak aldattığı dünyaların var olmasını zorunlu kılar. Ekmeğin bugüne kadar insanları hep zehirlediği, ancak bugün aniden besleyici hale geldiği dünyalar mevcuttur. Geleceğin hiçbir neden yokken, geçmiş kalıplardan radikal bir şekilde farklılaştığı dünyalar vardır. Eğer bu dünyalar varsa, onlardan birinde yaşamadığımızı nasıl bilebiliriz? Geçmiş deneyimlerimiz, böyle bir dünyada olmamamıza dair hiçbir kanıt sağlamaz. Bu durum, geçmişten geleceğe yaptığımız tümevarımsal çıkarımlar için gerekçemizi baltalıyor gibi görünmektedir. Eğer kipsel gerçekçilik şüpheciliği çürütülemez hale getiriyorsa, bu yıkıcı bir saçmaya indirgeme, reductio ad absurdum oluşturur. Kipsel ilgisizlik itirazı, diğer dünyaların bizim dünyamız hakkında herhangi bir şeyi açıklayıp açıklamadığını sorgular. Lewis'in iddia ettiği gibi, tam olarak sonsuz sayıda somut evrenin var olduğunu varsayalım. Başka yerlerde neyin var olduğuna dair bu gerçek, dünyamız hakkındaki kipsel gerçeklerle ilgisiz görünmektedir. Benim bir matematikçi olup olamayacağım, benim içkin doğama ve koşullarıma bağlıdır. Bana benzeyen uzaktaki bir kişinin matematik okuyup okumadığına bağlı görünmemektedir. Matematiksel muadillerin varlığı, benim olasılıklarım için
ne zorunlu ne de yeterli görünmektedir. Lewis'in teorisi, kipliği açıklamak yerine konuyu değiştiriyor gibi görünmektedir. Bize burada ne olabileceğini değil, başka yerlerde ne olduğunu anlatır. Daha önce bahsedilen Humphrey itirazı, bu kipsel ilgisizlik sorununu örneklendirir. Humphrey, başkasının kazanıp kazanmadığını değil, kendisinin kazanıp kazanamayacağını umursar. Muadil kuramı, orijinal kipsel ifade yerine farklı bir iddiayı ikame ediyor gibi görünmektedir. Bu, kipsel gerçekçiliğin, kipsel söylemin gerçekte ne anlama geldiğini yakalayamadığını düşündürür. Dilsel itiraz, kipsel gerçekçiliğin kipsel dilimizi yanlış yorumladığını savunur. Bir şeyin olası olduğunu söylediğimizde, onun başka bir yerde var olduğunu kastetmeyiz. Buradaki koşulların, belirtilen şekillerde farklı olabileceğini kastederiz. Kipsel dil, diğer dünyalar hakkında değil, bu dünyanın alternatif konfigürasyonları hakkında konuşur. James Ross, Lewis'in karşı olgusal ifadeleri amaçlanmayan anlamlara dönüştürdüğünü savundu. Diğer dünyalar hakkındaki konuşmalara çevirirken, başlangıçta ne kastettiğimizi kaybederiz. Hilary Putnam, olayların olabileceği yolların basitçe özellikler veya karakteristikler olduğuna itiraz etti. Tüm dünya, tamamen farklı bir dünya olmadan farklı özelliklere sahip olabilirdi. Alternatif olasılıkları anlamlandırmak için diğer somut dünyaları öne sürmemize gerek yoktur. Özellikler ve olgular durumu, abartılı bir ontoloji olmadan kipsel gerçeği açıklamak için fazlasıyla yeterlidir. Ahlaki itiraz, yalnızca olası olan insanlara gerçek insanlarla eşit muamele etme konusunda etik endişeler doğurur. Eğer tüm olası dünyalar eşit derecede gerçekse, o zaman tüm sakinleri ahlaki değerlendirmeyi eşit derecede hak eder. Gerçek insanların, yalnızca olası insanlara karşı tercihli muameleyi haklı çıkaran özel bir ahlaki statüsü yoktur. Ancak bu, temel ahlaki sezgilerle çelişen saçma etik sonuçlara yol açar. Diyelim ki 10 gerçek insanı kurtarabilirim veya 20 mutlu ve yalnızca olası insan yaratabilirim. Ortak ahlak, hiç tereddüt etmeden gerçek insanları kurtarmam gerektiğini söyler. Ancak kipsel gerçekçilik doğruysa, o 20 yalnızca olası insan başka bir yerde zaten aynı gerçeklikle var olmaktadır. Benim seçimim hangi insanların var olacağını değil, yalnızca benim hangi dünyada yaşayacağımı etkiler. Kesinlikle o 20 mutlu insan, benim hangi dünyanın güncel olacağına dair seçimimden bağımsız olarak bir yerlerde mevcuttur. Bu, kozmik bir perspektiften bakıldığında, tüm ahlaki seçimleri eşit derecede izin verilebilir kılıyor gibi görünmektedir. Her olası ahlaki durum, dünyaların çokluğu içinde bir yerlerde zaten elde edilmektedir. Ahlaki itiraz, böylece kipsel gerçekçiliği, seçimleri önemsizleştirerek etiği baltalamakla suçlar. Metafiziksel itiraz, Lewis'in ontolojisinin tutarlı olup olmadığını sorgular. Sonsuz sayıda birbirinden kopuk somut evren, gerçekten tek ve tutarlı bir gerçeklik oluşturabilir mi? Onları tamamen ayrı gerçeklikler olmak yerine, tek bir bütünlükte birleştiren şey nedir? Eğer nedensel olarak izole iseler, kolektif olarak hangi anlamda var olurlar? Lewis, tüm dünyaların birlikte gerçekliği veya dünyaların çokluğunu oluşturduğunu iddia etti. Ancak eleştirmenler, bu çokluğun onu tek bir şey yapan herhangi bir birleştirici ilkeden yoksun göründüğünü savunurlar. Belki de gerçekliğin tek bir birleşik gerçeklikten ziyade birden fazla gerçeklik içerdiğini söylemeliyiz. Bu, Lewis'in iddialarını tutarsız veya yalnızca sözlü şartlar haline getirme tehlikesi taşır. Yeniden birleşim itirazı, özellikle Lewis'in bolluk ilkesini hedef alır. Lewis, güncel tikellerin kopyalarının herhangi bir yeniden birleşiminin olası olduğunu iddia etti. Ancak bu ilke, sezgisel olarak var olması gereken tüm olasılıkları garanti etmiyor gibi görünmektedir. Dünyamızda tamamen bulunmayan, yepyeni varlıklar gerektiren olasılıkları düşünün. Gerçekteki hiçbir şeyin örneklendirmediği yabancı özellikler olası görünmektedir.
Ancak yeniden birleşim zemininden yoksundurlar. Benzer şekilde farklı temel yasalara sahip dünyalar, yeniden birleşimin üretebileceği sınırları aşabilir. Lewis bu sınırlamayı kabul etti. Ancak yeniden birleşimin çoğu merkezi vakayı yeterince yakaladığını savundu. Gerçekten yabancı olasılıklar için basit yeniden birleşimin ötesinde ek ilkelere güvendi. Boş dünyalar sorunu, Lewis'in her dünyanın zorunlu olarak somut nesneler içerdiği iddiasına meydan okur. Hiçbir şeyin var olmaması, gerçekliğin tamamen boş olabilmesi mantıksal olarak olası görünmektedir. Ancak Lewis'in mereolojisi ve metafiziği boş dünyaları dışlıyor gibi görünmektedir. Eğer dünyalar uzansal ve zamansal bölgelerse, boş uzay zamanın kendisi somut bir şey oluşturur. Lewis, mereolojinin boş toplamlara izin vermediğini savundu. Dolayısıyla tamamen boş dünyalar imkansızdır. Ancak eleştirmenler, metafiziksel teorilerin görünüşte tutarlı olan olasılıkları dışlayıp dışlamaması gerektiğini sorgularlar. İmkansız dünyalar sorunu, kipsel gerçekçiliğin kapsamı ve eksiksizliği hakkında sorular ortaya atar. Bazı anlambilimsel ve mantıksal fenomenler, çelişkilerin geçerli olduğu imkansız dünyalar gerektiriyor gibi görünmektedir. İnsanlar imkansız şeylere inanır, çelişkili senaryolar hakkında akıl yürütür ve tutarsız durumları hayal ederler. İçerik ve anlamın eksiksiz bir teorisi, olası dünyaların yanı sıra imkansız dünyalara da ihtiyaç duyabilir. Ancak Lewis'in çerçevesi yalnızca mantıksal tutarlılık kısıtlamalarına uyan olası dünyalar sağlar. Genişletilmiş kipsel gerçekçilik, imkansız dünyaları ek ontolojik taahhütler olarak öne sürer. Ancak somut dünyaların gerçek çelişkileri nasıl içerebileceği belirsizliğini korumaktadır. Bu, temel iddialarını kabul etsek bile, kipsel gerçekçiliğin açıklayabileceklerinin sınırları olduğunu gösterir. İlkel kiplik sorunu, Lewis'in kipsel ilkelleri gerçekten ortadan kaldırıp kaldırmadığını sorgular. Onun yeniden birleşim ilkeleri, olası yeniden birleşimlere ve olası kopyalara başvurur. Peki, bir şeyi imkansız bir yeniden birleşim yerine olası bir yeniden birleşim yapan şey nedir? Lewis'in hangi düzenlemelerin olası dünyalar sayılacağını temellendirmek için bir tür olasılık kavramına ihtiyacı vardır. Eleştirmenler bunun, Lewis'in sözde indirgemeci çerçevesinde bile kipliğin ilkel kaldığını gösterdiğini savunurlar. O, kipsel ilkelleri metafiziğinden gerçekten ortadan kaldırmak yerine sadece yerlerini değiştirir. Döngüsellik itirazı, kipsel gerçekçiliğin açıklamayı iddia ettiği şeyi zaten en baştan varsaydığını iddia eder. Olası dünyaları, olayların olabileceği maksimum tutarlı yollar olarak tanımlarız. Ancak tutarlılık ve olasılık, bağımsız analiz gerektiren kipsel kavramlardır. Dünyaları tanımlamak, çipliği anlamayı gerektiriyorsa, Lewis, çipliği açıklamak için olası dünyaları kullanamaz. Bu, tüm projeyi hakiki bir indirgemeden ziyade kısır bir döngü haline getirme tehlikesi taşır. Özellikler için dünyalar arası kimlik sorunu, Lewis'in özellik kimliği açıklamasına meydan okur. Özellikler, Lewis'in teorisine göre olası bireylerin sınıflarıdır. Peki, aynı özelliğin farklı dünyalarda ortaya çıktığını nasıl bilebiliriz? 6. bölüm, Lewis'in yanıtlarını ve savunma stratejilerini inceler. Lewis, sistematik düşüncesinin derinliğini ortaya koyan itirazlara karşı çok sofistike yanıtlar geliştirdi. İnançsız bakışa karşı, felsefi teorilerin yalnızca ilk sezgisel tepkilerle yargılanmaması gerektiğini savundu. Birçok başarılı bilimsel teori, kabul edilen bir öğreti haline gelmeden önce başlangıçta inançsızlık yaratmıştır. Atom teorisi, kanıtlar onu makul insanlar için inkar edilemez hale getirene kadar tamamen saçma görünüyordu. Güneş merkezli model, dünyanın hareketsiz durduğuna dair günlük deneyimimizle çelişiyordu. Türler sonsuza dek sabit göründüğü için evrim teorisi birçok kişiye açıkça yanlış gelmişti. Her bir vakada açıklayıcı güç, sürekli düşünme yoluyla sezgisel direncin üstesinden eninde sonunda geldi.
Felsefe de aynı metodolojiyi kullanmalı ve sistematik teorik erdemlere ayrıcalık tanımalıdır. Lewis, teorileri tüm maliyetleri, tüm faydalara karşı tartarak bütünsel olarak değerlendirmemiz gerektiğinde ısrar etti. Kipsel gerçekçiliğin sezgilere aykırılığı, genel bilançoda gerçek bir maliyeti temsil eder. Ancak teorik faydalar, terazinin kefesini görüşü kabul etme lehine kesin olarak eğer. Hiçbir alternatif teori, karşılaştırılabilir veya daha kötü sorunlardan kaçınırken bu kadar çok şeyi açıklayamaz. Dahası Lewis, sezgilerimizin kipsel gerçekçiliğe eleştirmenlerin iddia ettiği kadar güçlü bir şekilde karşı çıkıp çıkmadığını sorguladı. Bizler, sıradan bir şekilde olasılıkların açıklama gerektiren bir anlamda gerçek olduğunu zaten kabul ederiz. Hakiki olasılıkları sahte olasılıklardan ayırırız. Bu da olasılığın nesnel temelleri olduğu anlamına gelir. Kipsel gerçekçilik, zaten kabul ettiğimiz olasılıkların gerçekliğini ciddiye almaktan ibarettir. Olasılığı ilkel ve gizemli bırakmak yerine ona somut bir içerik kazandırır. Bilgi, kuramsal itiraza karşı Lewis, birkaç farklı argümantasyon stratejisi kullandı. İlk olarak, kipsel gerçekçiliğin herhangi bir soyut varlığın karşılaştığı sorunların ötesinde benzersiz, bilgi kuramsal sorunlarla karşılaşmadığını savundu. Sayılar ve kümeler gibi matematiksel nesnelerle nedensel bir temasımız yoktur. Yine de filozoflar, bu nedensel izolasyona rağmen matematiksel bilgiye sahip olduğumuzu yaygın olarak kabul ederler. Eğer matematiksel bilgi nedensel temas olmadan mümkünse, çipsel bilgi de pekala mümkün olabilir. İkinci olarak Lewis, çipsel bilginin nasıl mümkün olduğunu açıklamakla belirli çipsel inançları açıklamak arasında ayrım yaptı. Çipsel gerçekçilik, eksiksiz bir bilgi felsefesi değil, çipsel ifadeler için doğruluk koşulları sağlamayı amaçlar. Yeniden birleşim ilkelerinden akıl yürüterek bazı dünyaların tek boynuzlu atlar içerdiğini bilebiliriz. Atların var olduğunu biliyoruz ve boynuzların var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yeniden birleşim, bunların kombinasyonunun bir yerlerde var olduğunu garanti eder. Bu, sıradan deneysel bilgiyi, mantıksal olasılıklar hakkındaki a priori, yani deneyim öncesi akıl yürütmeyle birleştirir. Üçüncü olarak Lewis, kendi bilgi kuramsal konumunun, matematiksel gerçekçiliğin epistemik durumuyla eşleştiğini savundu. Matematiksel Platoncular, soyut ve nedensel olarak eylemsiz varlıkları bilmek hakkında tamamen aynı sorularla yüzleşirler. Yine de matematiksel bilgi, matematiksel nesnelerin var olduğunu kabul ettiğimizde sorunsuz görünmektedir. Benzer şekilde, somut olası dünyaları kabul ettiğimizde kipsel bilgi de sorunsuz görünmelidir. Forrest'ın aldatıcı dünyalar hakkındaki şüpheci endişesine karşı Lewis, pragmatik bir yanıt sundu. Aldatma olasılığının sırf var olması, şüphe için spesifik bir nedenimiz olmadığı sürece bilgiyi baltalamaz. Şüpheci senaryolar olasılıklar olarak mevcuttur. Ancak onlarda yaşamadığımıza dair ezici kanıtlarımız vardır. Birikmiş deneyimlerimiz, dünyamızın güvenilir kalıpları izlediğini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Kalıpların bozulduğu diğer dünyaların var olması, bizim tümevarımlarımıza karşı hiçbir kanıt sağlamaz. Lewis bunu geleneksel bilgi felsefesindeki diğer zihinler problemiyle karşılaştırdı. Zombiler ve aldatıcılar var olabilir. Ancak bu bizim diğer zihinler hakkındaki bilgimizi baltalamaz. Kanıtlarımızın en güçlü şekilde desteklediği şeye haklı olarak inanırız. Alternatif olasılıklardan bağımsız olarak, başka yerlerde aldatıcı dünyaların var olması, bizim dünyamızın aldatıcı olma ihtimalini eşit hale getirmez. Kipsel ilgisizlik itirazına karşı Lewis, kurucu açıklamaları nedensel açıklamalardan özenle ayırdı. Kipsel gerçekçilik, kipsel ifadeler için doğruluk koşulları sağlamayı amaçlar. Nedensel açıklamalar değil. Benim bir matematikçi olabileceğimi doğru kılan şey, nedensel bir mesele değildir. Aksine, diğer dünyalar da dahil olmak üzere, toplam gerçeklik boyunca neyin var olduğuyla ilgili bir meseledir. Tıpkı
7 artı 5'in 12 ettiği gerçeğini doğru kılan şeyin matematiksel olguları içermesi gibi. Bu olgular doğruya neden olmaz. Ancak doğrunun neyden oluştuğunu kurarlar. Kipsel olgular da benzer şekilde çeşitli olası dünyalarda neyin var olduğuna dair olgulardan oluşur. Matematiksel muadillerin varlığı, Lewis'in görüşüne göre tam da benim kipsel özelliklerimi temellendiren şeydir. Bu konuyu değiştirmek değil, kipsel özelliklerin temelde ne olduğunu ortaya çıkarmaktır. Özellikle Humphrey itirazına karşı Lewis, iki yönlü bir yanıt sundu. İlk olarak, muadil kuramının kipsel iddiaların konusunu değiştirmediğini savundu. Ben bir matematikçi olabilirdim dediğimde, kendim ve olasılıklarım hakkında bir iddiada bulunuyorum. Muadil kuramı, içeriğini değiştirmeden bu iddia için doğruluk koşullarını belirler. İddia, ancak ve ancak benim bir muadilim, bir yerlerde bir matematikçi ise doğrudur. Bu, benim kipsel özelliklerimin metafiziksel olarak neyden oluştuğunun indirgemeci bir açıklamasıdır. İkinci olarak Lewis, kipsel ilginin muadillere yönelik ilgiyi içerdiği sonucunu kucakladı. Bunun, kipsel ilginin doğası hakkında önemli bir şeyi yakaladığını savundu. Başarılı olup olamayacağımı umursadığında, benim gibi insanların başarılı olup olmadığını umursuyorum. Geçmiş ve gelecekteki benliklerimi de umursadığımı anladığımızda, bu daha az tuhaf görünmektedir. Benzer şekilde, geçmiş benliğim, en katı anlamda şimdiki benliğimle tamamen özdeş değildir. Her ikisi de psikolojik süreklilikte birbirine bağlanan, dört boyutlu bir bütünün zamansal parçalarıdır. Gelecekteki benliğimi umursamak, ilgili ama farklı bir kişiyi umursamayı içerir. Benzer şekilde, kipsel alternatifleri umursamak da benzer olası insanları umursamayı içerir. Lewis, bunun sıradan öz ilgi anlayışımızı bir miktar revize etmeyi gerektirdiğini kabul etti. Ancak felsefi düşüncenin genellikle bu tür kavramsal iyileştirmeler gerektirdiğini savundu. Dilsel itiraza karşı Lewis, yüzeysel dil bilgisiyle derin mantıksal biçim arasında ayrım yaptı. Kipsel ifadeler, yüzeysel olarak bu dünyanın alternatif konfigürasyonlarını tanımlıyor gibi görünür. Ancak derin mantıksal yapıları, diğer dünyalar üzerinde nicelik belirlemeyi içerir. Lewis'e göre doğal dil, dilsel fenomenlerin altında yatan metafiziksel yapı hakkında bizi sıklıkla yanıltır. Özel isimler, belirli nesneleri tanımlıyor gibi görünür. Ancak Bertrand Russell, onların betimlemeleri kısalttığını göstermiştir. Benzer şekilde, kipsel operatörler ilkel görünür. Ancak dünyalar üzerindeki nicelik belirlemeyi kısaltırlar. Sıradan konuşmacıların bunu fark etmemesi, analizi çürütmez. Anlam bilimsel teori, yalnızca yüzeysel görünümleri sistemleştirmeyi değil, gizli yapıyı ortaya çıkarmayı amaçlar. Putnam'ın özellikler hakkındaki itirazına karşı Lewis, özelliklerin tek başına kipliği yeterince temellendiremeyeceğini savundu. Dünyanın hangi özellikleri örneklendirebileceğini, ancak güncel olarak örneklendirmediğini açıklamamız gerekir. Örneklendirilmemiş özellikler, kendi analizlerini ve açıklamalarını gerektiren kipsel varlıklardır. Lewis'in somut dünyaları, kipsel uzay boyunca özellik örneklendirmesi için gereken zemini sağlar. Özellikler, gizemli soyut tümeller olmak yerine dünyalar arasındaki bireylerin sınıfları haline gelir. Bu, örneklendirilmemiş özellikler hakkındaki konuşmayı, diğer dünyalardaki bireyler hakkındaki konuşmaya indirger. Ahlaki itiraza karşı Lewis, etik konumunu savunan çeşitli yanıtlar sundu. İlk olarak, etik teori ile metaetik, etik ötesi arasında ayrım yaparak, kipsel gerçekçiliğin öncelikle metaetiki ilgilendirdiğini belirtti. Etikte kullanılan kipsel ve karşı olgusal iddialar için metafiziksel temeli sağlar. Ancak doğru ve yanlış hakkında temel etik sonuçları dikte etmez. Kipsel gerçekçiliği, metafiziksel arka plan olarak kabul ederken sıradan etik görüşlerimizi koruyabiliriz. İkinci olarak, Lewis, yalnızca olası olan insanların burada olmadıkları için bizim üzerimizde hiçbir hak iddia edemeyeceklerini savundu. Güncellik dizinseldir. Dolayısıyla güncel insanlar,
basitçe uzamsal ve zamansal olarak ilişki kurduğumuz insanlardır. Etik yükümlülüklerimiz, nedensel etkileşim yoluyla etkileyebileceğimiz kişilerle ilgilidir. Diğer dünyalardaki nedensel olarak izole edilmiş insanlar, ahlaki sorumluluk alanımızın dışına düşerler. Üçüncü olarak, Lewis, sonuçsalcılığın tüm olası sonuçları mutlak olarak değerlendirmeyi gerektirmediğini belirtti. Gerçekten ortaya çıkarabileceğimiz erişilebilir sonuçlar arasında iyiliği en üst düzeye çıkarmayı gerektirir. Seçimlerimizde yalnızca olası insanları var edemeyiz. Dolayısıyla kararlarımızla ilgili değillerdir. Seçimlerimiz sadece hangi dünyada yaşadığımızı belirler. Ancak tüm dünyalar bundan bağımsız olarak zaten mevcuttur. Çokluğu birleştirme hakkındaki metafiziksel itiraza karşı Lewis, mereolojik ilkelere başvurdu. Tüm dünyalar, kolektif olarak mereolojik bir toplam, somut nesnelerin bir birleşimini oluşturur. Bu birleşim, dağınık nesnelerin herhangi bir mereolojik toplamının var olduğu gibi var olur. Güneş sistemi, parçaları uzamsal olarak ayrılmış olmasına rağmen dağınık bir nesne olarak mevcuttur. Benzer şekilde, gerçeklik de parçaları dünyalar olarak adlandırılan maksimum düzeyde ayrılmış, dağınık bir nesne olarak mevcuttur. Mereoloji, çokluğu tek bir şey yapan birleştirici ilkeyi sağlar. Yeniden birleşim itirazına karşı Lewis, yeniden birleşimin sınırları olduğunu kabul etti. Yabancı özellikler ve yepyeni varlıkları ele alan ek ilkelerle yeniden birleşimi destekledi. Mükemmel derecede doğal özelliklerin dünyalar arasında paylaşılan tümeller olarak var olduğunu öne sürdü. Bunlar, yabancı özelliklerin inşa edilebileceği yapı taşlarını sağlar. Lewis, tümellerden kaçınmayı tercih etse de, eksiksiz bir bolluk için gerekli olabileceklerini kabul etti. Boş dünyalar itirazına karşı Lewis, boş dünyaların metafiziksel olarak imkansız olduğu yönündeki konumunu korudu. Boş olasılıklar hakkındaki sezgilerimizin, kendimizi hiçbir şeyi gözlemlemezken hayal etmemizden kaynaklandığını savundu. Ancak hakiki hiçlik, hiçbir gözlemci, hiçbir uzay zaman, hiçbir şey içermez. Bu senaryo, mantıksal olarak tanımlanabilir olabilir. Ancak hakiki anlamda metafiziksel olarak olası değildir. Onun mereolojik ilkeleri, tüm dünyaların bir şeyler içermesini zorunlu kılarak boş dünyaları dışlar. İlkel kiplik itirazına karşı Lewis, terimlerin kipsel ve kipsel olmayan kullanımları arasında ayrım yaptı. Olası yeniden birleşimlerden bahsettiğinde, diğer dünyalardaki güncel düzenlemeleri kasteder. Yeniden birleşim ilkeleri, açıkça kipsel kelimeler kullanılmadan ifade edilebilir. Tüm kipsel, uzay boyunca var olan, güncel dünyalar ve güncel düzenlemeler üzerinde nicelik belirlerler. Döngüsellik itirazına karşı Lewis, dünyaları tanımlamanın önceden kipsel bir anlayış gerektirdiğini reddetti. Dünyalar, somut nesnelerin maksimum uzamsal ve zamansal olarak birbirine bağlı bölgeleridir. Uzamsal ve zamansal bağlantılılık, dünyaların parçaları arasında tutunan, kipsel olmayan, fiziksel bir ilişkidir. Dünyaları tutarlılık veya olasılık gerektiren kipsel kriterlerle değil, bu fiziksel ilişkiyle tanımlarız. Lewis'in savunma stratejisinin genel yapısı, çeşitli ilkelerin sistematik olarak uygulanmasını içerir. Denge teorisinin lehine olduğunda, sezgisel maliyetleri teorik faydalar için tutarlı bir şekilde takas eder. Açıklanmamış ilkelleri çoğaltmayı reddeder ve mümkün olan her yerde hakiki indirgemelerde ısrar eder. Felsefe ile başarılı doğa bilimleri arasındaki metodolojik eşitliği sürekli olarak korur. 7. bölüm, felsefe genelindeki uygulamaları ele alır. Kipsel gerçekçiliğin etkisi, kiplik hakkındaki teknik tartışmaların çok ötesine, sayısız felsefi alana uzanır. Onun çerçevesi, metafizik, anlam bilim ve bilgi felsefesindeki çok uzun süredir devam eden sorunları ele almak için devasa araçlar sağlar. Dil felsefesi, muhtemelen kipsel gerçekçi uygulamalar için en verimli zemini temsil eder. Niyetli anlam bilim, cümlelerin ve dilsel ifadelerin anlamlarını analiz etmek için
olası dünyaları kullanır. Bir ifadenin niyeti, olası dünyalardan uzantılara giden bir işlevdir. Bir ismin niyeti, her dünyayı o ismin orada işaret ettiği nesneye eşler. Bir yüklemin niyeti, her dünyayı onu orada sağlayan nesneler kümesine eşler. İki ifade, tüm olası dünyalarda aynı niyete sahiplerse eş anlamlıdır. Bu çerçeve, aynı güncel uzantılara sahip olmalarına rağmen anlam bakımından farklılık gösteren ifadeleri zarif bir şekilde işler. Güncel biyolojide kalbi olan yaratık ve böbrekleri olan yaratık ifadelerini düşünün. Bu ifadeler tam olarak aynı güncel organizmalara uygulanır. Çünkü kalpler ve böbrekler her zaman birlikte bulunur. Ancak kalbi olan ama böbrekleri olmayan yaratıklar hayal edebildiğimiz için anlam bakımından açıkça farklıdırlar. Olası dünya anlam bilimi, niyetlerinin güncel olmayan dünyalarda farklılık gösterdiğini belirterek bunu açıklar. Kipsel gerçekçilik, bu anlam bilimsel çerçeveyi gerçek dünyalar boyunca somut nesneler hakkındaki gerçeklere dayandırır. Dil bilimciler, meli, malı, ebilmek ve gerekmek gibi kipsel yardımcı fiilleri sistematik olarak analiz etmek için olası dünyaları uygularlar. Bu kelimeler, erişilebilir dünyalar üzerinde nicelik belirlemeyi tanıtarak cümlelerin doğruluk koşullarını değiştirir. Angelika Kratzer, konuşma bağlamlarını ve sıralama kaynaklarını kullanarak etkili kipsel teoriler geliştirdi. Bilgi kuramsal, deontik, ahlaki zorunluluk ve durumsal gibi farklı kipsel tatlar, farklı erişilebilirlik ilişkilerine karşılık gelir. Bilgi kuramsal kipler, bilgimiz veya kanıtlarımızla neyin uyumlu olduğu ile ilgilidir. Deontik kipler, ahlaki veya yasal yükümlülüklerle neyin uyumlu olduğu ile ilgilidir. Durumsal kipler, durumla ilgili gerçeklerle neyin uyumlu olduğu ile ilgilidir. Kipsel gerçekçilik, metafiziksel temeli sağlayarak bu anlam, bilimsel teorileri yalnızca biçimsel olmaktan çıkarıp gerçekten açıklayıcı hale getirir. Basit karşıolgusalların ötesindeki koşullu cümleler de kipsel gerçekçi yaklaşımlardan nasibini alır. Bildirme koşulları, bir şeyin güncel olarak öyle olduğu göz önüne alındığında neyin izlediğini belirtir. Dilek şart koşulları, gerçeğe aykırı bir şey doğru olsaydı neyin izleyeceğini belirtir. Her iki türde, olası dünyalar tarafından temsil edilen alternatif senaryolar hakkında akıl yürütmeyi içerir. Biçimsel epistemolojideki olasılık ve inanç operatörleri de benzer şekilde olası dünyalar çerçevelerinden yararlanır. Bir fail, eğer o önerme inançlarıyla uyumlu tüm dünyalarda doğruysa, bir önermeye inanır. Bir fail, eğer bir önerme tüm epistemik olarak erişilebilir dünyalarda doğruysa ve güncel olarak da doğruysa, o önermeyi bilir. Olasılıksal inançlar, kanıtsal olarak eşdeğer senaryoları temsil eden dünyalar kümeleri üzerinde ölçüler atar. Çerçeve, anların veya aralıkların dünyalara benzer şekilde işlev gördüğü zamansal anlam bilime kadar uzanır. Önceki ve sonraki zamanlar, zamansal boyut boyunca hareket ederek ulaşılan alternatif dünyalar gibidir. Zaman operatörleri, kipsel operatörlere benzer şekilde çalışır. Ancak dünyalar yerine zamanlar üzerinde nicelik belirler. Bu, gerçekliğin zamansal ve kipsel yönleri arasında derin yapısal bağlantılar olduğunu düşündürür. Gerçek, metafizikte, kipsel gerçekçilik, öz ve ilinekler hakkındaki tartışmalara büyük katkı sağlar. Özsel özellikler, bir nesnenin var olduğu tüm dünyalarda sahip olduğu özelliklerdir. İlineksel, yani tesadüfi özelliklerse, bazı dünyalarda sahip olduğu, ancak diğer dünyalarda yoksun olduğu özelliklerdir. Muadil kuramı, özü değişken muadil ilişkileri aracılığıyla bağlama bağımlı hale getirerek bunu rafine eder. Farklı bağlamlar, hangi özelliklerin özsel olduğunu belirlerken, farklı benzerlik ilişkilerine ayrıcalık tanır. Bu, hangi özellikleri ilgili gördüğümüze bağlı olarak özcü sezgilerin neden değiştiğini açıklar. Kimlik ve farklılık bulmacaları, muadil kuramsal kaynaklardan büyük bir aydınlanma alır. Heykel ve onu oluşturan kil, özdeş olabilir.
Ancak yine de farklı kipsel özelliklere sahip olabilirler. Bu dünyada özdeş olmalarına rağmen diğer dünyalarda farklı muadillere sahiptirler. Benzer şekilde bir nesne ve onun zamansal aşamaları farklı zamansal özelliklere sahip olmalarına rağmen özdeş olabilir. Parçalar ve bütünlerin biçimsel teorisi olan mereoloji, kipsel metafizikle derinden kesişir. Lewis, herhangi bir nesnenin daha da başka bir nesneyi oluşturduğu kısıtlanmamış mereolojik bileşimi savundu. Bu ilke, hakiki varlıklar sayılan keyfi birleşimlerle devasa bir ontolojik bolluk yaratır. Kipsel, gerçekçilik bu bolluğu, birleşik nesneler içeren sonsuz sayıdaki dünya boyunca çoğaltır. Zaman içinde varlığını sürdürme hakkındaki sorular, dünyalar arası kimlik hakkındaki kipsel sorularla bağlantılıdır. Üç boyutlu kalıcılığı savunan endurantistler, nesnelerin var oldukları her an tamamen mevcut olduklarını iddia ederler. Dört boyutlu uzanımı savunan perdurantistlerse, nesnelerin farklı zamanlarda zamansal parçalara sahip dört boyutlu solucanlar olduğunu iddia ederler. Lewis, muadil kuramının çipliği ele alış biçimiyle paralellik gösterdiği için kısmen perdurantizmi savundu. Tıpkı nesnelerin muadil kuramında kipsel parçalara sahip olması gibi, perdurantizmde de zamansal parçalara sahiptirler. Her iki teoride birbiriyle bağdaşmayan içkin özelliklere sahip tekil nesneler öne sürmekten kaçınır. Nedensellik, Lewis'in genel felsefi sistemi içinde çok kapsamlı bir şekilde ele alınır. Nedenselliği, farklı olaylar arasındaki karşı olgusal bağımlılığı kullanarak analiz etti. E olayı, C'nin gerçekleşmesine karşı olgusal olarak bağlı olduğunda, C olayı, E olayına neden olur. Bu, C'nin gerçekleşmediği en yakın dünyalarda, E'nin de gerçekleşmeyeceği anlamına gelir. Nedensel zincirler, uzak olayları ara aşamalar aracılığıyla birbirine bağlayan karşı olgusal bağımlılık dizilerini içerir. Bu analiz, ilgili karşı olgusal koşullamaları değerlendirmek için olası dünyalara ihtiyaç duyar. Yalnızca somut dünyalar, dünyalar arasındaki yakınlığı belirlemek için gereken benzerlik ilişkilerini sağlar. Doğa yasaları, Lewis'in hücumcu süpervenyans teziyle en iyi sistem analizinin birleşiminden ortaya çıkar. Hücumcu süpervenyans, tüm gerçeklerin yerel, içkin özelliklerin dağılımı üzerinde belirlendiğini belirtir. Dünya hakkında doğru olan her şey, hangi özelliklerin nerede ve ne zaman ortaya çıktığına dair gerçeklere indirgenir. Yasalar, metafiziksel olarak temel değildir. Aksine, özellik örneklendirmesindeki kalıplardan ortaya çıkarlar. Yasalar, güncel kalıpları tanımlamada basitlik ve gücü dengeleyen sistemin aksiyomlarıdır. Bu açıklama, en uygun dengeyi tanımlamak için alternatif olası düzenliliklerle örtük bir karşılaştırmayı içerir. Kipsel gerçekçilik, bu alternatif düzenlilikleri diğer olası dünyalardaki güncel kalıplar olarak sunar. Eğilimler ve güçler, Lewis'in koşullu analizleri kullanarak ele aldığı özel zorluklar yaratır. Camın kırılgan olduğunu söylemek, uygun kuvvetlere maruz kaldığında kırılacağı anlamına gelir. Bu karşıolgusal koşullama, doğru anlam bilimsel değerlendirme için yine olası dünyalara ihtiyaç duyar. Eleştirmenler, basit koşullu analizlerin maskeleme ve boşa çıkarma içeren çeşitli nedenlerle başarısız olduğunu savunurlar. Lewis, giderek daha karmaşık hale gelen karşı örnekleri ele almak için açıklamasını defalarca rafine etti. Saf koşullu analizlerin eğilimsel özellikleri yakalayıp yakalayamayacağı konusundaki tartışmalar hala devam etmektedir. Zihinsel durumlar. Lewis'in zihin felsefesinde işlevselce analizler alır. Zihinsel bir durum, organizmanın bilişsel ekonomisinde belirlenmiş bir nedensel işlevsel rol oynayan her neyse odur. Acı, tipik olarak doku hasarından kaynaklanan ve kaçınma davranışına neden olan içsel durum her neyse odur. Bu işlevsel karakterizasyon, olası nedensel yapılar üzerinde örtük bir nicelik belirlemeyi içerir. Ramsey cümleleri, teorik terimleri bağlı değişkenlerle değiştirerek işlevsel tanımları biçimselleştirir.
Bir teori için Ramsey cümlesi, bazı varlıkların teorinin yapısal kısıtlamalarını sağladığını belirtir. Lewis bu tekniği, teorik kelime dağarcığının indirgemeci analizlerini sağlamak için yaygın olarak kullandı. Kipsel gerçekçilik, bunları değerlendirmek için ontolojik arka planı sağlayarak bu analizleri destekler. Matematik felsefesi, yapısalcılık ve matematiksel doğruluk hakkındaki kipsel açıklamalar aracılığıyla kipsel gerçekçilikle bağlantı kurar. Matematiksel yapılar, çeşitli olası dünyalar boyunca nesneler tarafından örneklendirilen kalıplar olarak mevcuttur. Doğal sayı yapısı, nesnelerin sonsuz ilerlemeler oluşturan ardıl ilişkiler içinde durduğu her yerde mevcuttur. Bu, matematiğin birçok olası dünyanın aynı anda paylaştığı yapısal özellikleri tanımladığını düşündürür. Lewis'in Sınıfların Parçaları adlı kitabı, küme teorisini mereolojiye ve çoğul nicelik belirlemeye indirgemeye çalıştı. Daha sonra bu projenin yürütülmesinin belirli yönlerinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Yine de bu çalışma, onun felsefe boyunca sistematik indirgemeci metafiziğe olan bağlılığını mükemmel bir şekilde örneklendirir. Karar teorisi ve rasyonel seçim teorisi, alternatif sonuçları temsil etmek için olası dünyaları kullanır. Failler, seçimlerinin olası sonuçları üzerinden beklenen faydaları değerlendirerek eylemleri seçerler. Her olası dünya, farklı karar seçeneklerinin ardından olayların nasıl gelişebileceğine dair bir yolu temsil eder. Olasılıklar, hangi dünyanın elde edildiğine dair belirsizliği temsil eden dünyalar kümeleri üzerinde ölçülür. Oyun teorisi, bu çerçeveyi birden fazla rasyonel fail arasındaki stratejik etkileşimlere kadar genişletir. Her strateji profili, faillerin ortak seçimleri aracılığıyla hangi olası dünyanın güncel hale geleceğini belirler. Nash dengeleri, hiçbir failin tek taraflı sapma ile sonucunu iyileştiremediği strateji profillerini içerir. Bu dengeler, stratejik seçimlerin ürettiği olası sonuçlar uzayındaki kararlı noktalara karşılık gelir. Etikteki sosyal sözleşme teorisi de, hipotetik anlaşmaları temsil etmek için benzer şekilde olası dünyalardan yararlanır. Kurumları, rasyonel faillerin bir bilgisizlik peçesi ardında neyi kabul edeceklerini düşünerek değerlendiririz. Bu, farklı sosyal konumları işgal edebileceğimiz alternatif olası dünyalar hakkında akıl yürütmeyi içerir. Kipsel gerçekçilik, böylece çağdaş analitik felsefeye baştan başa nüfuz eden devasa kavramsal kaynaklar sağlar. Etkisi, Lewis'in somut gerçekçiliğini reddeden filozofların çalışmalarında bile açıkça görülür. Olası dünyalar çerçevesi, felsefi teorilerin kesin formülasyonu için vazgeçilmez hale gelmiştir. Dünyaları ister somut, ister soyut olarak yorumlayalım, onlar, filozofların kavramları nasıl analiz ettiğini yapılandırır. Lewis'in katkısı, kısmen bu çerçevenin kelimenin tam anlamıyla ciddiye alındığında ne kadar güçlü hale geldiğini göstermesinde yatar. Felsefi sorunların olası dünyalar ontolojisi kullanılarak sistematik tedaviye boyun eğdiğini kanıtladı. Bu metodolojik ders, somut gerçekçilik yerine ikameci alternatifleri tercih edenler arasında bile varlığını sürdürmektedir. Burada incelenen uygulamalar, kipsel gerçekçiliğin felsefi erişiminin yalnızca küçük bir bölümünü temsil eder. Bilim felsefesi, din felsefesi ve uygulamalı etikte ek uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Çerçevenin çok yönlülüğü ve kesinliği, devam eden metafiziksel tartışmalara rağmen kalıcı çekiciliğini açıklamaktadır. 8. Bölüm Rakip teorileri ele alır. Kipsel gerçekçilik, kipliği ve olası dünyaları anlamaya yönelik çeşitli alternatif yaklaşımlarla rekabet eder. Bu rakipler, tartışmalı ontolojik taahhütlerinden kaçınırken, kipsel gerçekçiliğin faydalarını yakalamaya çalışırlar. İkameci, ersatz, kipsel gerçekçilik, olası dünyaları somut evrenler yerine soyut temsiller olarak ele alır. Bu temsiller, dilsel varlıklar, önermeler, özellikler veya maksimum düzeyde spesifik olgular durumu olabilir. Tüm ikameci teoriler, kipliği Lewis'in gerektirdiğinden çok daha az abartılı bir ontoloji kullanarak açıklama, ortak hedefini paylaşır. Dilsel ikamecilik,
olası dünyaları ideal bir dildeki maksimum düzeyde tutarlı cümle kümeleriyle özdeşleştirir. Bir olası dünya, gerçekliğin olabileceği eksiksiz bir yolu tanımlayan tüm cümlelerden oluşur. Bu dünyanın özellikleri, o maksimum tutarlı kümedeki doğru cümlelerdir. Dilsel ikamecilik, soyut nesneler yerine somut yazıları veya ifadeleri tercih eden nominalistlere hitap eder. Ancak Lewis, olası dünyalara yönelik dilsel yaklaşımlara karşı çok kesin itirazlar dile getirdi. İlk olarak diller, tüm hakiki olasılıkları ifade edemeyebilecek geleneksel insan inşalarıdır. Dilimizin her olası durumu tanımlayacak kaynakları içerdiğini hiçbir şey garanti etmez. Bazı olasılıklar, insanların inşa edebileceği veya kavrayabileceği herhangi bir dille ifade edilemez olabilir. Dilsel ikamecilik, böylece olasılığı, dilsel sınırlamalara uygunsuz bir şekilde bağımlı hale getirme tehlikesi taşır. İkinci olarak, hangi cümle kümelerinin maksimum düzeyde tutarlı olduğunu belirlemek, ilkel bir kipsel anlayış gerektirir. Tutarlılık, cümlelerin hepsinin birlikte doğru olabileceğini belirten kipsel bir kavramdır. Tutarlılığın kendisi açıklanmamış kalırsa, dilsel ikamecilik, kipliği kipsel olmayan gerçeklere indiremez. Bu döngüsellik, genel olarak ikameci teorileri motive eden indirgemeci hırsları baltalar. Üçüncü olarak, cümleler, güncel dünyadaki şeyler hakkındadır. Bu da onları yabancı olasılıkları temsil etmek için uygunsuz kılar. Ejderhalar hakkındaki bir cümle, eğer varsa, güncel ejderhalara atıfta bulunur. Aksi takdirde referanstan yoksundur. Ancak hiçbir yerde güncel ejderha olmamasına rağmen ejderhalar içeren dünyaları temsil etmemiz gerekir. Dilsel öğeler, güncel varoluşu aşan olasılıkları temsil etmek için yetersiz görünmektedir. Önermesel ikamecilik, olası dünyaları maksimum düzeyde spesifik tutarlı önermelerle veya önerme kümeleriyle özdeşleştirir. Bir olası dünya, gerçekliğin tamamen şöyle ve böyle olduğuna dair bir önermedir. Bu, dilsel görecilikten kaçınır çünkü önermeler, dilsel ifadelerden ziyade anlamlardır. Farklı diller, farklı cümleler kullanarak aynı önermeyi ifade edebilir. Ancak önermesel ikamecilik, döngüsellik ve yabancı olasılıklar hakkında tamamen benzer sorunlarla karşılaşır. Olasılığa başvurmadan bir önermeyi maksimum düzeyde spesifik ve tutarlı yapan şey nedir? Önermeler, güncel dünyada hiç örneklendirilmemiş yabancı özellikleri nasıl temsil edebilir? Dahası, birçok filozof, önermeleri bizzat olası dünyaların kümeleriyle özdeşleştirir. Önermeler, dünyalar kümeleri ise, dünyaları döngüsel olarak önermelerle tutarlı bir şekilde özdeşleştiremeyiz. Bu, önermesel ikameciliği ya döngüsel ya da gizemli, açıklanmamış varlıklara bağlı hale getirme tehlikesi taşır. Robert Stalnaker tarafından savunulan özellik, ikameciliği, olası dünyaları maksimum düzeyde spesifik özelliklerle özdeşleştirir. Bir olası dünya, o dünya güncel olsaydı, gerçekliğin örneklendireceği özelliktir. Özellikler, olayların olabileceği yollardır ve bu da onları, olasılıkları temsil etmek için doğal adaylar yapar. Güncel dünya, gerçekliğin güncel olarak örneklendirdiği o tek maksimum spesifik özelliktir. Özellik ikameciliği, özellikleri temsili araçlar olarak kullanarak dille ilgili sorunlardan kaçınır. Özellikler, dilsel öğelerden daha temel görünür ve dilin geleneksel yönlerinden kaçınır. Ancak Lewis, örneklendirilmemiş özelliklerin kendilerinin de açıklama gerektiren kipsel varlıklar olduğuna itiraz etti. Hakiki özellikler ile yalnızca gramer yüklemleri arasındaki ayrımı ne temellendirir? Yuvarlak bir kare olma özelliği, hakiki bir özellik gibi görünmemektedir. Ancak tek boynuzlu at olma özelliği, hiçbir güncel örneği olmamasına rağmen hakiki görünmektedir. Hakiki ve sahte özellikler arasındaki bu ayrım, temelde kipsel görünmektedir. Özellik ikameciliği, böylece hakiki özellikleri bireyselleştirirken gizlice, ilkel kipliğe güvenir.
Olgular durumu ikameciliği, olası dünyaları maksimum düzeyde kapsamlı olan ancak elde edilmeyen olgular durumuyla özdeşleştirir. Bir olgular durumu, elde edilebilecek veya edilemeyecek bir gerçek veya durum gibi bir şeydir. Güncel dünya, güncel olarak elde edilen tüm olgular durumundan oluşur. Güncel olmayan olası dünyalar, olgular durumunun alternatif kombinasyonlarından oluşur. Bu yaklaşım, elde edilmeyen olgular durumunun ontolojik statüsü hakkında sorularla yüzleşir. Elde edilmeyen olgular durumu var mıdır? Ve eğer öyleyse, hangi anlamda var olurlar? Eğer varlarsa, o zaman somut dünyalardan daha az gizemli görünmeyen, soyut varlıklara bağlanmış oluruz. Eğer yoklarsa, o zaman onları kipsel gerçekleri yeterince temellendirmek için kullanamayız. Lewis, tüm ikameci teorilerin temsili mekanizmaları hakkında çok temel bir ikilemle karşılaştığını savundu. Ya ikame dünyaları olasılıkları doğru bir şekilde temsil eder ya da potansiyel olarak yanlış temsil ederler. Eğer temsil otomatik ve yanılmazsa, o zaman ikameler gerçekte temsil edici değillerdir. Onlar o şeylerin temsilleri olmaktan ziyade, temsil edilen şeylerin ta kendisi olurlardı. Ancak temsil başarısız olabilir veya yanlış olabilirse, doğruya karşı yanlış temsilin bir açıklamasına ihtiyacımız vardır. Bu açıklama, dünyaları imkansızlıklar yerine olasılıkları temsil eden şeyin ne olduğunu açıklamayı gerektirecektir. Bu tür açıklamalar, kaçınılmaz olarak ilkel kipsel kavramları çağırır ve indirgemeci projeyi tamamen baltalar. Yalnızca somut olası dünyalar, olayların olabileceği yolları temsil etmek yerine, bizzat o yolların kendisi olarak, otomatik olarak temsil ederler. Edimselcilik, güncelcilik, güncel olmayan olası nesnelerin herhangi bir anlamda var olduğunu kesinlikle reddeder. Yalnızca güncel varlıklar mevcuttur ve güncel olarak elde edilenin ötesinde hiçbir olasılık yoktur. Edimselciler genellikle kipsel söylemi, dünyalar üzerinde nicelik belirlemek yerine operatörler kullanarak analiz ederler. Zorunlu olarak ve olası olarak uzamsal nicelik belirlemeye indirgenemeyen ilkel mantıksal operatörlerdir. Alvin Plantinga, maksimum düzeyde kapsamlı önermeler kullanarak etkili bir edimselci teori geliştirdi. Olası dünyalar, doğru olabilecek ancak güncel olarak doğru olmayan maksimum spesifik önermelerdir. Bu önermeler, başka bir yerde somut olarak var olmak yerine, güncel dünyada soyut nesneler olarak mevcuttur. Plantinga'nın edimselciliği, böylece güncel olmayan somut nesneleri reddederken, soyut nesneleri kabul eder. Lewis, bu konumun kipsel ilkelleri indirgemek yerine çoğalttığını itiraz etti. Doğru olabilecek bir önerme kavramı, indirgenemez kiplik kullanır. Edimselcilik, çipliği metafiziksel olarak ilkel kabul etme lehine, indirgemeci analiz hedefinden tamamen vazgeçer. Bu, edimselciliği metodolojik olarak muhafazakar, ancak açıklayıcı olarak çipsel gerçekçilikten çok daha az hırslı hale getirir. David Armstrong tarafından geliştirilen birleşimcilik, olasılıkları güncel öğelerin yeniden birleşimlerine indirgemeye çalışır. Olası dünyalar, güncel özellik örneklerinin belirli ilkelere göre yeniden düzenlenmesiyle inşa edilir. Güncel tikelleri çoğaltabilir ve onları güncel olarak gerçekleştirilmeyen yeni konfigürasyonlarda yeniden birleştirebiliriz. Bu kombinasyonlar somut fiziksel düzenlemeler yerine soyut, yapısal olasılıklar olarak mevcuttur. Birleşimcilik, somut, güncel olmayan dünyalara bağlılıktan kaçınırken, Lewis'in yeniden birleşim sezgilerini yakalamayı amaçlar. Ancak bu soyut kombinatoryal olasılıkların tam olarak ne olduğunu açıklamakta zorluklarla karşılaşır. Bunlar önermeler mi, özellikler mi, olgular durumu mu, yoksa başka tür soyut varlıklar mıdır? Teori, soyut olasılıklar gerektiriyor gibi görünmektedir. Ki bu da itiraz edilebilir ontolojik taahhütlerden kaçınma iddiasını zayıflatır. Dahası, birleşimcilik, güncel öğelerin üretebileceğini aşan yabancı olasılıklarla mücadele eder.
gerçekteki hiçbir şeyin örneklendirmediği veya benzemediği özellikler veya nesneler, saf, yeniden birleşimden ortaya çıkamaz. Kipsel kurgusalcılık, olası dünyalar hakkındaki konuşmaları kelimenin tam anlamıyla doğru olmaktan ziyade kullanışlı bir kurgu olarak ele alır. Anlam bilimsel ve metafiziksel analiz amaçları için sanki olası dünyalar varmış gibi konuşuruz. Ancak bu konuşma, gerçek varlıkları tanımlamaktan ziyade araçsal olarak anlaşılmalıdır. Standart kurgusalcı çizgiye göre, kipsel iddialar kurgusal bir önek içine gömülür. Olası dünyalar kurgusuna göre ancak ve ancak bir dünya onu içeriyorsa bir şey olasıdır. Kurgu, pratik faydası için benimsediğimiz teorik bir çerçeve gibi işler. Gideon Rosen, teknik itirazları ele alan sofistike kipsel kurgusalcılık versiyonları geliştirdi. Sıradan kipsel söylemin doğruluk değerlerini koruyan çekingen kurgusalcılıkla diğerleri arasında ayrım yaptı. Çekingen kurgusalcılık, kipsel iddiaların doğru kaldığını ancak olası dünyalar açıklamalarının kurgusal olduğunu söyler. Cesur kurgusalcılıksa, kipsel iddiaların kendilerinin kesinlikle yanlış ancak kullanışlı kurgular olduğunu söyler. Kipsel kurgusalcılık, teorik faydalarını korurken olası dünyalara yönelik ontolojik bağlılıktan kaçınır. Ancak bu özel kurgunun neden bu kadar yararlı ve başarılı olduğunu açıklamakta zorluklarla karşılaşır. Var olmayan dünyalar hakkındaki kelimenin tam anlamıyla yanlış bir teori, neden hakiki kipsel gerçekleri aydınlatsın? Kurgunun başarısı, gerçekliğin kurguyu bir şekilde uygun kılan bir yapıya sahip olmasını gerektiriyor gibi görünmektedir. Bu yapı, muhtemelen kurgunun dile getirmemize yardımcı olduğu hakiki kipsel gerçekleri içerir. Ancak o zaman kurgusal çerçeveden bağımsız olarak bu kipsel gerçeklerin bir açıklamasına ihtiyacımız vardır. Kipsel kurgusalcılık, kipliğin doğası hakkındaki temel soruları çözmek yerine sadece erteleme riski taşır. İlkelcilik, kipliği daha temel, hiçbir şeye indirgenemeyen gerçekliğin temel bir özelliği olarak kabul eder. Zorunluluk ve olasılık, daha fazla metafiziksel açıklama veya analiz gerektirmeyen ilkel operatörlerdir. Kipsel kavramları, kipsel dil ve akıl yürütme becerimiz aracılığıyla doğrudan anlarız. Kitfine ve diğerleri, indirgeme girişimlerinin kaçınılmaz olarak başarısız olduğunu veya döngüsellik içerdiğini savunarak ilkelciliği savunurlar. Hangi indirgemeci stratejiyi denersek deneyelim, kipsel kavramlar felsefi teorileştirmeden çıkarılamaz görünmektedir. İlkelcilik, Lewis'in tüm projesini en başından beri motive eden indirgemeci hırsları terk eder. Lewis bunu önemli bir teorik maliyet olarak gördü. Çünkü ilkel kiplik metafiziksel olarak gizemli görünmektedir. Onu açıklamayı reddedersek, zorunluluğun neyden oluştuğunu nasıl anlayabiliriz? İlkelcilik, felsefi analizin ele alması gereken temel soruları cevapsız bırakır. Ancak ilkelciler, sonsuz gerileme tehlikesi nedeniyle bazı kavramların ilkel olması gerektiğini savunurlar. Çiplik, daha fazla indirgeme veya açıklama gerektirmeyen temel kavramlar arasında olabilir. Çipsel uzlaşımsalcılık, çipsel doğruları çipsel kelime dağarcığının kullanımını yöneten dilsel uzlaşımlara kadar izler. Zorunlu doğrular, geleneksel olarak hiçbir koşul altında reddetmeyi kabul etmediğimiz doğrulardır. Bu sönümleyici yaklaşım, çipliği metafiziksel olmaktan ziyade, temelde bilgi kuramsal olarak ele alır. Quine'ın çiplik hakkındaki şüpheciliği, çipsel söyleme yönelik bu uzlaşımsal tutumu kısmen motive etmiştir. Lewis, uzlaşımsalcılığı reddetti çünkü uzlaşımların neden bu biçimleri aldığını açıklayamıyor gibi görünüyordu. Matematiksel doğruları neden geleneksel olarak olumsal değil de zorunlu olarak ele alıyoruz? Muhtemelen matematik, gerçekliğin olabileceği tüm olası yollarda ortak olan yapıları tanımladığı için. Bu açıklama, kipliği dilsel uzlaşım yoluyla açıklamak yerine hakiki çipliği varsayar. Her rakip teori, Lewis'in yazılarında dikkatle belgelediği kendine özgü zorluklarla karşılaşır. Lewis'e göre hiçbir alternatif, çipsel gerçekçiliğin açıklayıcı güç
ve sistematik birlik kombinasyonuyla boy ölçüşemez. Yine de çoğu filozof, teorik erdemlerine rağmen kipsel gerçekçiliğin ontolojik maliyetlerini fahiş bulur. Hangi maliyet ve fayda dengesinin felsefi olarak en savunulabilir olduğu konusundaki tartışma devam etmektedir. Çağdaş felsefe, çeşitli yaklaşımların rekabetçi bir şekilde bir arada var olduğu çoğulcu bir manzara sergiler. Birçok filozof, metafiziksel statüleri hakkında agnostik kalırken, olası dünyaları sezgisel olarak kullanır. Diğerleri, birden fazla yaklaşımdan öğeleri eklektik çerçevelerde birleştiren melez görüşler geliştirir. Bu çoğulculuğun devam etmesi, hiçbir teorinin henüz kesin bir zafer kazanamadığını göstermektedir. 9. Bölüm Metodolojik sorunlar ve sınır vakaları üzerinedir. Çipsel gerçekçilik, felsefi metodoloji ve sistematik teorileştirmenin sınırları hakkında çok derin sorular ortaya atar. Lewis'in yaklaşımı, felsefenin amaçları ve uygun yöntemlerine dair çok özel bir vizyonu örneklendirir. O, büyük rasyonalist gelenekte sistematik yapıcı metafizik denilebilecek şeyi uyguladı. Bu, farklı fenomenleri ortak açıklayıcı ilkeler altında birleştiren kapsamlı teoriler oluşturmayı içerir. Lewis, felsefenin başarılı bilimsel teorilerin elde ettiği aynı türden sistematik birliği hedeflemesi gerektiğine inanıyordu. Tıpkı fiziğin mekaniği, termodinamiği ve elektromanyetizmayı birleştirmesi gibi felsefe de metafiziği, anlam bilimi ve epistemolojiyi birleştirmelidir. Bu metodoloji, basitlik, açıklayıcı güç ve sistematik entegrasyon gibi teorik erdemlere ayrıcalık tanır. Lewis teorileri, tüm maliyetleri tüm faydalara karşı aynı anda tartarak bütünsel olarak yargıladı. Hiçbir tekil düşünce belirleyici değildir. Ancak genel denge hangi teorinin kabulü hak ettiğini belirler. Bu, Goodman ve Rawls'un farklı bağlamlarda geliştirdiği yansıtıcı denge yöntemini yansıtır. Hem belirli vakalar hem de genel ilkeler düzeyinde ilk taahhütlerle başlarız. Ardından aralarında tutarlı bir denge elde edene kadar her iki düzeyi de yinelemeli olarak revize ederiz. Bazen belirli sezgiler, revizyona iten genel teorik düşüncelere boyun eğer. Bazen de terk edilmeye direnen inatçı sezgilere uyum sağlamak için teorik ilkeler değiştirilir. Lewis, çatışmalar ortaya çıktığında genellikle teorik ilkeler yerine sezgileri revize etmeyi tercih etti. Sistematik teorik avantajların, teori öncesi taahhütlerde önemli revizyonları haklı çıkardığına inanıyordu. Bu metodolojik duruş, Lewis'i kavramsal analize veya sıradan dile ayrıcalık tanıyan filozoflardan ayırır. Felsefi analiz, onları önemli ölçüde revize etmek yerine, önceden var olan kavramlarımızı ifade etmeyi amaçlar. Lewis, bu kısıtlamayı reddederek felsefenin kullanımı kodlamak yerine gerçeği keşfetmesi gerektiğini savundu. Kavramlarımız kafası karışık veya gerçekliğin temel yapısını yakalamak için yetersiz olabilir. Felsefe, onları şu anda sağduyuda var oldukları gibi basitçe tanımlamak yerine kavramları iyileştirir. Kavramsal revizyona yönelik bu ilerici tutum, Lewis'i bilimsel gerçekçiliğin felsefi ruhuna bağlar. Bilim insanları, teoriler geliştikçe ve kanıtlar biriktikçe, kütle, enerji ve kuvvet gibi kavramları revize ederler. Filozoflar da benzer şekilde, anlayış derinleştikçe, olasılık, nedensellik ve özellik gibi kavramları revize etmelidir. Ancak eleştirmenler, bu metodolojinin kavramsal kısıtlamalara yeterli ağırlık verip vermediğini sorgular. Eğer teoriler, kavramlarımızı özgürce revize edebiliyorsa, teorilerin orijinal soruları ele aldığından nasıl emin olabiliriz? Kipsel gerçekçilik, kipsel kavramları çok sert bir şekilde revize ederse, çipliği açıklamak yerine konuyu değiştirebilir. Lewis, revize edilmiş kavramlarının teori öncesi çipsel kavramlarla tanınabilir şekilde bağlantılı kaldığını göstermek zorundaydı. Çipsel gerçekçiliğin sıradan kipsel söylemin çoğu merkezi özelliğini koruduğunu göstererek bunu denedi. Çoğu,
sezgisel olarak geçerli çipsel çıkarımı doğrular ve çoğu sezgisel olarak geçersiz olanı geçersiz kılar. Teori. Sıradan akıl yürütmenin varsaydığı zorunluluk, olasılık ve olumsallık arasındaki mantıksal ilişkilere saygı duyar. Bu, kipsel gerçekçiliğin sıradan kipsel konuşmanın ilgilendiği aynı fenomenleri yakaladığına dair kanıt sağlar. Başka bir metodolojik sorun, biçimsel mantığın felsefi teorileştirmedeki uygun rolüyle ilgilidir. Lewis, görüşlerini geliştirirken ve savunurken biçimsel anlam-bilimsel çerçeveleri kapsamlı bir şekilde kullandı. Felsefi iddiaları, titiz değerlendirmeye açık, kesin mantıksal dillere çevirdi. Bu biçimsel yaklaşım, teorilerin mantıksal sonuçlarının ve karşılıklı ilişkilerinin net bir şekilde değerlendirilmesini sağladı. Ancak bazı filozoflar, biçimselleştirmenin felsefi sorunları aşırı basitleştirerek çarpıttığından endişe duyarlar. Doğal dil kipsel söylemi, biçimsel sistemlerin yeterince yakalayamayabileceği incelikler sergiler. Bağlam, duyarlılık, muğlaklık ve pragmatik faktörler, kipsel ifadeleri nasıl yorumladığımızı etkiler. Biçimsel anlam bilim, doğası gereği esnek ve bağlama bağımlı olan fenomenlere yapay bir kesinlik dayatabilir. Lewis, bu endişeleri kabul etti. Ancak biçimselleştirmenin çarpıtmak yerine netleştirdiğini savundu. Kesinlik, anlaşmazlıkların tam olarak nerede yattığını ve hangi varsayımların hangi sonuçları ürettiğini belirlememize yardımcı olur. Keşfettikçe, ek inceliklere uyum sağlamak için biçimsel sistemleri her zaman rafine edebiliriz. Metodoloji, felsefeyi doğa bilimiyle sürekli olarak gören ideali örneklendirir. Quine, felsefeyi ondan ayrı değil, bilimsel girişimin bir parçası olarak ele alan doğalcılığı savundu. Lewis bu doğalcı duruşu benimsedi ve onu epistemoloji ve bilim felsefesinin ötesinde metafiziğe de genişletti. Metafiziksel soruların sistematik, teorik sorgulama yoluyla keşfedilebilir nesnel cevapları olduğuna inanıyordu. Bu metafiziksel tartışmaları yalnızca sözlü veya geleneksel olarak ele alan sönümleyici yaklaşımlarla tezat oluşturur. Carnap, ünlü bir şekilde dilsel bir çerçeve içindeki içsel soruları çerçeveler, hakkındaki dışsal sorulardan ayırmıştı. İçsel soruların çerçeve kuralları ve ampirik araştırmalarla belirlenen net cevapları vardır. Hangi çerçevenin benimseneceğine dair dışsal sorularsa, olgusal olmaktan ziyade geleneksel görünmektedir. Carnap'a göre, Lewis bu ayrımı reddederek neyin var olduğuna dair metafiziksel soruların nesnel cevapları olduğunda ısrar etti. Olası dünyaların var olup olmadığı sorusu olgusaldır. Yalnızca dilsel çerçeveleri seçme meselesi değildir. Metafizik hakkındaki bu sağlam gerçekçilik, Lewis'in tüm felsefi programını ve metodolojisini motive etti. Sınır vakaları, kipsel gerçekçiliğin açıklayıcı kapsamının başarıyla ne kadar uzağa uzandığındaki sınırlamaları ortaya çıkarır. İmkansız dünyalar zorluklar sunar. Çünkü Lewis yalnızca mantıksal tutarlılığı sağlayan olası dünyaları öne sürer. Yine de anlambilimsel teoriler bazen belirli dilsel ve bilişsel fenomenleri açıklamak için imkansız dünyalara başvururlar. Niyetli durumlar. Birinin aynı anda çelişkili önermelere inanması gibi imkansız durumları temsil edebilir. Daha sonra çürütülen, indirgemeci argümanları veya matematiksel varsayımları keşfederken imkansız senaryolar hakkında akıl yürütürüz. Kurgu, izleyicilerin imkansızlıklarına rağmen anladığı zaman yolculuğu paradoksları gibi imkansız durumlar içerir. Bu fenomenler, olası dünyaların ötesinde temsil kaynakları olarak imkansız dünyalar gerektiriyor gibi görünmektedir. Ancak Lewis, ontolojisini imkansız dünyaları içerecek şekilde genişletmeye birkaç nedenden dolayı direndi. İlk olarak, somut imkansız dünyaların ne olacağı veya nasıl var olabilecekleri belirsizliğini korumaktadır. Çelişkiler, kelimenin tam anlamıyla somut fiziksel gerçeklikte herhangi bir yerde elde edilebilir mi? Kavram sadece tuhaf veya sezgilere aykırı olmaktan ziyade kendi içinde tutarsız görünmektedir. İkinci olarak, imkansız dünyalar
Kipliğin dünyalar üzerindeki nicelik belirlemeye indirgenmesini baltalayabilir. Hem olası hem de imkansız dünyalar varsa, onları ayırt eden bağımsız kriterlere ihtiyacımız vardır. Bu kriterler muhtemelen kipsel olacak ve Lewis'in ortadan kaldırmaya çalıştığı ilkel kipliği yeniden ortaya çıkaracaktır. Üçüncü olarak, görünüşte imkansız dünyalar gerektiren birçok fenomen alternatif olarak açıklanabilir. Belki de imkansız temsiller, eksiksiz ve tutarlı dünyaları tanımlamaktan ziyade kısmi veya parçalıdır. İmkansızlığı, imkansız temsil nesneleri yerine eksik veya çelişkili temsiller yoluyla ele alabiliriz. Muğlaklık sorunu, kipsel gerçekçiliğin zorlukla ele aldığı bir başka sınır vakkası sunar. Kel veya yığın gibi bazı yüklemler, uygulanmayla uygulanmama arasında keskin sınırlardan yoksundur. 10.000 saç teline sahip bir adamın kel olmadığı açıktır. Öte yandan 0 saç teline sahip biri açıkça keldir. Ancak ne sayıda saç telinin kel olmamak, ne eksi bir sayıda saç telinin ise kel olmak anlamına geldiği spesifik ve kesin bir sayısal sınır mevcut değildir. Bu muğlaklık, kesin özelliklere ve keskin sınırlara sahip dünyalar açısından analize direniyor gibi görünmektedir. Lewis, muğlaklığı metafiziksel belirsizlikten ziyade anlambilimsel kararsızlık olarak ele almayı önerdi. Muğlak terimlerin birçok kesin yorumu vardır ve biz bunlar arasında tam olarak karar vermiş değiliz. Her kesinleştirme, vakkalar yelpazesindeki farklı yerlerde sınırlar çizmeye karşılık gelir. Ancak bu anlambilimsel yaklaşım, muğlaklığın bazen gerçekten metafiziksel göründüğü yönündeki itirazlarla karşılaşır. Belki de gerçekliğin kendisi ne kesinlikle içinde ne de kesinlikle dışında olan sınır vakkaları içeriyordur. Daha yüksek dereceli muğlaklık, sınır vakkalarının sınırlarını bile muğlaklaştırarak sorunu daha da karmaşıklaştırır. Vakkalar yelpazesinde muğlak bölgenin nerede başladığı ve nerede bittiği bile muğlaktır. Bu, anlambilimsel kararsızlık modellerinin tatmin edici bir şekilde uyum sağlamakta zorlandığı sonsuz muğlaklık hiyerarşilerini düşündürür. Bireysellik veya özlük anlamına gelen hecetizm, dünyaların niteliksel karakterde farklılık göstermeden hangi nesnelerin var olduğu konusunda farklılık gösterip gösteremeyeceği ile ilgilidir. İki dünya, tamamen aynı niteliklere rağmen hangi bireyin hangisi olduğu konusunda farklılık gösteriyorsa, hecetistik olarak farklıdır. Bir dünya, bir bahçede Adem ve Havva'yı içerirken, diğeri bunun yerine Adem üssü ve Havva üssünü içerir. Bu bireyler niteliksel olarak ayırt edilemezler, ancak hecetistik farklılıklara göre sayısal olarak farklıdırlar. Lewis, başlangıçta hecetizme karşı çıktı ve dünyaların yalnızca niteliksel olarak farklılık gösteriyorlarsa farklı olması gerektiğini savundu. Ancak daha sonra muadil kuramının hecetistik farklılıklara uyum sağlayabileceğini kabul etti. Sonuçta farklı muadil ilişkileri niteliksel olarak özdeş senaryolar arasında bile hecetistik ayrımlar yaratabilirdi. Bu esneklik, muadil teorisi çerçevesinin hem gücünü hem de potansiyel zayıflığını temsil eder. Daha fazla fenomene uyum sağlayabilir, ancak kipsel iddiaları yeterince kısıtlayamayacak kadar esnek hale gelme riski taşır. Zamansal kiplik. Zamanın, Lewis'in amaçları doğrultusunda kiplikle ilgili olarak benzer olup olmadığı hakkında sorular ortaya atar. Öyle olacak ve öyleydi gibi zamansal operatörler, biçimsel olarak kipsel operatörlere benzer. Belki de dünyalar kipsel operatörler için anlambilimsel işleyişlerinde neyse, zamanlar da zamansal operatörler için odur. Lewis bu paralellikleri araştırdı. Ancak zamansal ve kipsel boyutlar arasındaki önemli farklılıkları da belirtti. Geride bıraktıkları bellek izleri ve eserler aracılığıyla geçmiş zamanlara nedensel erişimimiz vardır. Mevcut eylemlerimizin sonraki olayları etkilemesi yoluyla gelecek zamanlar üzerinde nedensel etkimiz vardır. Ancak diğer olası dünyalar bizimkinden zamansal olarak hem geriye hem de ileriye doğru nedensel olarak izole edilmiştir. Bu analoji eksikliği, temel metafizikte zamanı ve kipliği farklı şekilde ele almayı haklı çıkarabilir.
Kipliğin epistemolojisi, kipsel gerçekçiliğin genel çerçevesine sempati duyanlar arasında bile tartışmalı olmaya devam etmektedir. Kipsel bilgiyi nasıl edindiğimiz ve kipsel inançları neyin haklı çıkardığı, doğruluk koşullarının ötesinde bir açıklama gerektirir. Lewis, kipsel ifadeler için doğruluk koşulları sağladı. Ancak kipsel epistemolojinin daha az ayrıntılı açıklamalarını sundu. Kipsel bilginin sıradan deneyime yeniden birleşim olasılıkları hakkındaki a priori, yani deneyim öncesi akıl yürütmeyle birleştirdiğini öne sürdü. Ancak eleştirmenler, bu açıklamanın ciddi bilgi kuramsal zorlukları ele almak için çok yüzeysel kaldığını savunurlar. Suyun farklı sıcaklıklarda donabileceği gibi birçok spesifik kipsel gerçeği biliyor gibi görünüyoruz. Deneyim artı yeniden birleşim ilkeleri. Kimyasal olasılıklar hakkındaki bu spesifik bilgiyi nasıl sağlar? Kipsel gerçekçiliğin metafiziği ile epistemolojisi arasındaki bilgi kuramsal uçurum tam olarak kapatılamamıştır. 10. Bölüm Etki, miras ve yaygın yanılgıları değerlendirir. David Lewis'in kipsel gerçekçiliği, azınlık bir konum olarak kalmasına rağmen çağdaş analitik metafiziği kökten dönüştürdü. Onun çalışmaları, metafiziği felsefi araştırmanın merkezi ve saygın bir alanı olarak yeniden tesis etti. Lewis'ten önce birçok filozof, mantıksal pozitivizmin metafizik karşıtı duruşunu izleyerek metafiziğe şüpheyle yaklaşıyordu. Pozitivistler, metafiziksel ifadelerin ampirik olarak doğrulanamaz oldukları için bilişsel içerikten yoksun olduklarını iddia ediyorlardı. Lewis, kesin biçimsel yöntemler ve sistematik argümantasyon kullanılarak titiz bir metafiziğin uygulanabileceğini kanıtladı. Metafiziksel teorilerin anlam bilim ve bilimsel akıl yürütme gibi ampirik olarak saygın alanlarla nasıl bağlantılı olduğunu gösterdi. Metafiziğin bu şekilde itibar kazanması, Lewis'i takip eden bütün bir filozof neslini etkiledi. Ted Sider, Kit Fine, Timothy Williamson ve David Chalmers'ın hepsi, Lewis'in kurulmasına yardımcı olduğu geleneklerde çalışırlar. Onun sistematik metafizik teorileştirme metodolojisi, çağdaş felsefede standart bir pratik haline geldi. Filozoflar artık çeşitli fenomenleri ortak ilkeler altında birleştirmeye çalışan kapsamlı çerçeveler inşa ediyorlar. Lewis'in geliştirdiği teknik aygıt, onun spesifik metafiziksel sonuçlarını kabul edenlerin çok ötesine yayıldı. Muadil kuramı, kipsel gerçekçiliğin somut dünyalarını reddeden filozoflar tarafından bile yaygın olarak kullanılmaktadır. Filozoflar, muadil anlam biliminin Lewis'in ontolojik taahhütlerinden bağımsız olarak sorunları çözdüğünü fark ettiler. Dünyaları somut evrenler yerine soyut varlıklar olarak ele alırken de muadil kuramı kullanılabilir. Benzer şekilde Lewis'in nedensellik üzerine çalışmaları, nedensel analiz ve nedensel çıkarım hakkındaki geniş literatürü etkiledi. Nedenselliğe yönelik karşı olgusal analizi, sonraki teorilerin çoğunun başlangıç noktası oldu. Karşı olgusal analizleri reddeden eleştirmenler bile, Lewis'in çerçevesini ele alır ve onun dil felsefesindeki argümanlarına yanıt verirler. Lewis'in niyetli anlam bilime katkıları son derece etkili oldu. Uzlaşım, bağlam bağımlılığı ve anlam bilimsel yorum üzerine çalışmaları, dil bilimcilerin anlama yaklaşımını şekillendirdi. Biçimsel anlam bilimciler, kısmen Lewis'in felsefi çalışmalarından ilham alan olası dünyalar çerçevelerini rutin olarak kullanırlar. Belirli kısıtlamaları sağlayan dünyalar cümlesi olarak bağlam kavramı, çağdaş anlam bilim teorisine nüfuz eder. Lewis'in koşullamaları ele alış biçimi, hem dil bilimde hem de felsefi mantıkta standart hale geldi. Karşı olgusallar için Stanlaker-Lewis anlam bilimi, dünya çapında lisansüstü derslerde öğretilmektedir. Onun bilgiyi ortadan kaldırılmamış bir olasılık olarak analiz etmesi, ana akım epistemolojiyi önemli ölçüde etkiledi. Bilgi atıflarına yönelik bağlamsalcı teoriler, Lewis'in bu alandaki öncü çalışmalarından büyük ölçüde yararlanır. Bilgi atıfları için hangi alternatiflerin ortadan kaldırılması gerektiğini, bağlamın nasıl belirlediğini gösterdi. Bu çerçeve,
şüpheci argümanları bağlam değiştiren stratejilerini analiz ederek ele almalarına yardımcı oldu. Etikte Lewis'in karar teorisi ve değer teorisi üzerine çalışmaları, sonuçsalcı ahlak felsefesine katkıda bulundu. Değere yönelik eğilimsel teorisi, değerleri ideal koşullar altında şeylere değer verme eğilimleri olarak ele alır. İdeal gözlemci teorisinin bu sofistike formu, metaetiki ve pratik akıl yürütme teorisini etkiledi. Lewis'in genel felsefi tarzı açıklığı, kesinliği ve konular arasındaki sistematik bağlantıyı vurguladı. Karmaşık fikirleri titizlikten veya derinlikten ödün vermeden erişilebilir kılan, olağanüstü bir berraklıkla yazdı. Makaleleri, dikkatli diyalektik ve itirazların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesiyle felsefi argümantasyonu en iyi şekilde modeller. Birçok filozof, Lewis'in çalışmalarını analitik felsefenin en yüksek standartlarını örneklendiren eserler olarak gösterir. Brian Later tarafından yürütülen bir anma anketi, Lewis'i 1945 ile 2000 yılları arasındaki büyük İngilizce konuşan filozoflar arasında 4. sıraya yerleştirdi. Profesyonel filozofların değerlendirmelerinden oluşan bu ankette yalnızca Quine, Kripke ve Rawls daha üst sırada yer aldı. Bu tanınma, Lewis'in aynı anda birden fazla felsefi alt disiplin üzerindeki geniş etkisini yansıtır. Felsefe tarihinde çok az filozof, bu kadar çok farklı araştırma alanına, bu kadar temel katkılarda bulunmuştur. Ancak profesyonel filozoflar arasında bile kipsel gerçekçilik hakkında yaygın olan bazı yanılgılar varlığını sürdürmektedir. Birinci yanılgı, kipsel gerçekçiliğin bizim dünyamızın diğer dünyaları bir şekilde yarattığını veya var olmalarına neden olduğunu iddia etmesidir. Bu, görüşü tamamen yanlış anlamaktır. Çünkü tüm dünyalar aralarında hiçbir nedensel bağlantı olmaksızın bağımsız olarak var olurlar. Bizim dünyamız diğer dünyaları üretmez ve diğer dünyalarda bizimkini nedensel olarak üretmez. Hepsi sadece birbirinden izole edilmiş, ayrı somut gerçeklik bölgeleri olarak mevcuttur. İkinci yanılgı, kipsel gerçekçiliğin başka yerlerde alternatif hayatlar yaşayan kendi kopyalarımızı öne sürmesidir. Lewis, bireylerin dünyaya bağlı olması nedeniyle benim diğer dünyalarda var olduğumu açıkça reddetti. Diğer dünyalar benim muadillerimi, bana benzeyen insanları içerir. Çoklu olarak var olan bizzat beni değil. Kimlik ve muadil arasındaki ayrım, Lewis'in genel çerçevesinin en temel taşıdır. Üçüncü yanılgı, kipsel gerçekçiliğin herhangi bir pragmatik mantıktan yoksun, tamamen spekülatif bir metafizik olduğudur. Lewis teorisinin hakiki felsefi sorunları, diğer tüm alternatiflerden daha iyi çözdüğünü kapsamlı bir şekilde savundu. Görüş, yalnızca metafiziksel cesareti için değil, açıklayıcı faydaları için değerlendirilmeyi hak eder. Dördüncü yanılgı, kipsel gerçekçiliğin olasılık üzerinde hiçbir kısıtlama olmaksızın her şeyi olası olarak ele almasıdır. Lewis, mantıksal olasılığı, metafiziksel ve doğal imkansızlığın çeşitli biçimlerinden özenle ayırdı. Çelişkiler imkansızdır ve belirli kombinasyonlar mantıksal olarak tutarlı olsalar bile metafiziksel ilkeleri ihlal ederler. Beşinci yanılgı, kipsel gerçekçiliğin bir şekilde bilimsel olarak itibarsız veya doğalcılık karşıtı olduğudur. Lewis, doğalcılığı açıkça savundu ve metafiziğini bilimsel teorileştirmenin bir devamı olarak gördü. Olası dünyaları, fizikteki kuartlar ve bükülmüş uzay zaman gibi teorik varlıklara benzetti. Her ikisi de başlangıçta sezgilere aykırıdır. Ancak açıklayıcı vazgeçilmezlikleri aracılığıyla kabul görürler. Altıncı yanılgı, kipsel gerçekçiliği kabul etmenin neyin var olduğuna dair sıradan inançları terk etmeyi gerektirdiğidir. Lewis, kipsel gerçekçiliğin ontolojimizden bir şeyler çıkarmak yerine ona eklemeler yaptığında ısrar etti. Eskisi gibi masalarımız, sandalyelerimiz, insanlarımız ve gezegenlerimiz var. Artı bizimkinin ötesinde ek dünyalarımız. Yedinci yanılgı, kipsel gerçekçiliğin
herhangi bir metafiziksel görüşle uyumlu olduğudur. Lewis, kipsel gerçekçiliği, Hume'cu süpervenyans, materyalizm ve kısıtlanmamış bileşim gibi spesifik taahhütlerle birleştirdi. Bu taahhütler, bağımsız, ayrılabilir bileşenlerden ziyade entegre bir paket oluşturuyordu. Örneğin, Hume'cu süpervenyansı reddetmek, Lewis'in genel sisteminde önemli değişiklikler gerektirirdi. 8. yanılgı, Lewis'in kipsel gerçekçiliğe makul şüphenin ötesinde mutlak bir kesinlikle inandığıdır. Teorisinin sağduyuyla çatıştığını ve ciddi itirazlarla karşılaştığını kabul etti. Lewis, kipsel gerçekçiliği açıkça veya kesinlikle doğru olarak değil, mevcut en iyi teori olarak savundu. Yanılabilirciliği uyguladı ve ortaya çıkarlarsa daha iyi alternatiflere açık kaldı. 9. yanılgı, kipsel gerçekçiliğin öncelikle ilginç bir metafiziksel spekülasyonu savunmakla ilgili olduğudur. Lewis, kendisini metafiziksel spekülasyonlara dalmaktan ziyade gerçek felsefi sorunları çözen biri olarak görüyordu. Egzotik ontolojilere duyulan bağımsız ilgiden ziyade kiplik, nedensellik ve özelliklerle ilgili sorunlar teorisini motive etti. 10. yanılgı ise kipsel gerçekçiliğin etkisinin temel olarak ontolojik cesaretinin yarattığı şoktan kaynaklandığıdır. Görüşün cesareti dikkat çekse de kalıcı etkisi teknik yeniliklerden ve sistematik argümantasyondan gelmektedir. Filozoflar, Lewis'in çalışmalarıyla ilgilenirler çünkü bu, kipsel gerçekçiliğin nihai doğruluğundan bağımsız olarak anlayışı ilerletir. Geleceğe baktığımızda, filozoflar Lewis'in çerçevesini geliştirip eleştirdikçe, kipsel gerçekçiliğin mirası evrimleşmeye devam etmektedir. Çağdaş metafizikçiler, Lewis'in temel katkılarını genişleterek iyileştirmeler, alternatifler ve uygulamalar keşfediyorlar. Bazıları, genel çerçeveyi korurken belirli taahhütleri değiştiren yeni Lewisçi görüşler geliştiriyor. Diğerleri ise, kendi görüşleriyle karşıtlık kurarak, netleşen rakip teoriler geliştirmek için Lewis'in çalışmalarını bir sıçrama tahtası olarak kullanıyorlar. Kipsel gerçekçilikle rakipleri arasındaki tartışma, henüz bir fikir birliği ortaya çıkmadan aktifliğini korumaktadır. Bu devam eden tartışma, Lewis'in ortaya attığı sorunların derinliğine ve önemine tanıklık etmektedir. Filozoflar, gelişen alanlarda olası dünyalar çerçeveleri için yeni uygulamalar bulmaya devam ediyorlar. Zihin felsefesi, zihinsel içeriği, bilinci ve yönelimselliği analiz etmek için olası dünyaları kullanır. Fizik felsefesi, kipsel kavramları kuantum mekaniğine, uzay zaman yapısına ve fiziksel yasalara uygular. Biyoloji felsefesi, doğal seçilimi, adaptasyonu ve biyolojik işlevi anlamada kipsel kavramları kullanır. Bu uygulamalar, kipsel kavramların tüm alanlardaki felsefi düşünceye nüfuz ettiğini göstermektedir. Nihayetinde, Lewis'in metafiziğini kabul etsek de, etmesek de, onun kavramsal çerçeveleri vazgeçilmez araçlar olduğunu kanıtlıyor. Olası dünyalar çerçevesi, çağdaş filozofların kiplik, anlam ve metafizik hakkında nasıl düşündüklerini yapılandırır. Genel olarak Lewis'in başarısı, kısmen bu çerçevenin felsefi araştırmadaki merkeziliğini tesis etmesinde yatar. Olası dünyaların sistematik kullanımının, aksi takdirde çözülemeyecek felsefi sorunları aydınlattığını gösterdi. Bu metodolojik ders, dünyanın doğası hakkındaki devam eden metafiziksel anlaşmazlıklardan bağımsız olarak varlığını sürdürmektedir. Kipsel gerçekçilik, büyük gelenekte cesur ve sistematik teorileştirme kapasitesini örneklendirir. Felsefi hayal gücünün titiz argümantasyonla birleştiğinde nasıl dönüştürücü içgörüler üretebileceğini gösterir. Lewis'in çalışması, bize felsefenin bazen sezgilere aykırı sonuçları sistematik olarak takip etme cesareti gerektirdiğini hatırlatır. Başlangıçtaki inançsızlığın, hakiki açıklayıcı güce sahip teorilerin ciddi bir şekilde değerlendirilmesini engellemesine izin vermemeliyiz. Aynı zamanda, kipsel gerçekçilik, en iyi teorilerimiz hakkında bile felsefenin uygun alçak gönüllülüğünü gösterir. Bir teori ne kadar sistematik ve kapsamlı hale gelirse gelsin, rasyonel eleştiriye ve potansiyel çürütülmeye tabi kalır.
Lewis felsefeyi, fikirlerin titiz testlerle ve iyileştirmelerle yüzleştiği devam eden bir konuşma olarak uyguladı. Dogmalar yerine argümanlara katkıda bulundu. Kabul talep etmek yerine tartışmaya davet etti. Sistematik hırsla birleşen bu açık sorgulama ruhu, felsefeyi en iyi haliyle tanımlar. Kipsel gerçekçilik, felsefi yaratıcılık ve titizliğin neleri başarabileceğinin bir anıtı olarak durmaktadır. Doğru ya da yanlış olsun, Kiplik, olasılık ve gerçekliğin temel yapısı hakkındaki felsefi anlayışı kalıcı olarak zenginleştirmiştir. Lewis'in çalışması, gelecek nesiller boyunca filozoflara ilham vermeye ve onlara meydan okumaya devam edecektir. Neyin var olduğu, neyin olası olduğu ve nasıl bildiğimiz hakkında ortaya attığı sorular, metafiziğin merkezinde kalmaya devam ediyor. Onun cevapları revize edilebilir veya reddedilebilir. Ancak soruların kendisi kalıcı ve temel olduğunu kanıtlıyor. Kipsel gerçekçilik, böylece 20. yüzyıl analitik felsefesinde tanımlayıcı bir başarıyı temsil eder. Teknik mantığı, sistematik metafiziği ve doğalcı metodolojiyi kapsamlı bir felsefi vizyonda sentezlemiştir. Felsefe tarihinde çok az teori, böylesine teknik bir gelişmişliği, böylesine metafiziksel bir cüretle birleştirmiştir. Lewis bize, titizlik ve hayal gücüyle sürdürüldüğünde, sistematik felsefi teorileştirmenin bizi ne kadar ileri götürebileceğini gösterdi. Onun mirası, kipsel gerçekçiliğin süresiz olarak metafiziksel araştırma için bir mihenk taşı kalmasını garanti ediyor. İster somut bir gerçeklik, ister yalnızca kavramsal bir araç olsun. Dünyaların çokluğu, felsefi düşünce için artık vazgeçilmez hale gelmiştir.